Türkiye tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dahil olmak üzere pek çok kez göç hareketleriyle karşılaşmış. Gerçekleşmiş olan her türlü etkinlik veya gelişmelerin bülten halinde yayınlanması da önemli. Şimdi mülteci hukukunda kalıcı çözüm olarak adlandırılan 3 tane çözüm türü vardır. Bunlardan en ideali, en tercih edileni ve kişinin de tercih ettiği Avrupa'daki uygulama biraz daha farklı ama yani Avrupa Birliği'nin almış olduğu direktif uygulanamadığı için farklı ama bir yandan da üye ülkeler bunu kendilerine gayet düzenli, geçmişten aktarılmış grafiklerle de görülebilir. Bugün Suriyeliler geçici koruma dediğimiz zaman aklımıza gelen kategori. Fakat geçici koruma Türkiye'ye yeni mi? Bence değil zaten. Halbuki göçün kadınlar üzerine gerçekten dönüştürücü bir etkisi de var. TGR'de ASAM için yine önemli ve heyecanlı günlerden biri. Bu heyecanımıza, mutluluğumuza ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve hepinizi en içten duygularla selamlıyoruz. Şimdi Türkiye aleyhine pek çok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden pek çok karar çıktı aslında. Biz 90'lı yıllara baktık. Hepiniz hoş geldiniz. SGD'de ASAM, Göç Akademisi için önemli bir konunun konuşulacağı söyleşilerden birisiyle karşınızdayız. Heyecanımıza ortak olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve hepinize en içten duygularla selamlıyoruz. 1995 yılında Ankara'da akademisyenler tarafından kurulan SGD'de ASAM, 25 yıllık saha deneyimiyle kuruluşundan bu yana gerek saha araştırmalarına gerekse izleme ve değerlendirmeleriyle akademiye her daim destek olmuş, saha deneyimlerini paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir. Bu süreçte pek çok kez SGD'de ASAM'ın güçlü pratik kapasitesinin teoriye aktarılması ve akademiyle pratiğin bir araya gelmesi ve göç deneyimin bu kadar yoğun yaşandığı, pratik edildiği bu coğrafyadan bilimsel metodolojiye uygun teorik aktarımların yapılması ihtiyaçlarını değerli akademisyen dostlarımızla birlikte konuştuk, tartıştık. Temelde bu ihtiyaçlar bizi akademinin kuruluşuna getirdi diyebilirim. Göç Akademisi, sığınmacı kavramının adında ilk kullanan sivil toplum kuruluşu olan SGDD'nin uzun yıllar sahada edindiği bilgi ve tecrübesiyle pratik ile teorik bilginin buluşturulması, göç alanındaki aktörler arasında diyaloğun sağlanması, akademik bilgi paylaşımının güçlendirilmesi, bilimsel yazına katkıda bulunulması, nitelikli bilimsel çalışmaları desteklenmesi amacıyla göç alanında çalışan değerli akademisyenlerin, uluslararası kuruluşların ve genel koordinatörümüz Sayın İbrahim Vurgun Kavlak'ın ve hepsi birbirinden çok kıymetli çalışma arkadaşlarımızın destekleri ve cesaretlendirmesiyle 2019 Ekim gibi yola çıktıktan kısa bir süre sonra Aralık 2019 tarihinde SGD'de Göç Akademisi kurarak başladık, kuruldu. Bu maksatla 2020 yılından itibaren SGD'de Göç Akademisi bünyesinde Hakemli Dergi, seminer programları, göç kütüphanesi, araştırma bursları, eğitimler, araştırmalar ve raporlar, paneller ve konferanslar gibi çeşitli faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için çalışmaları başlattığımızı ve çok yakın zamanda yayın için makale çağrısına çıkacağımızı, araştırma bursları için başvuru koşullarını ilan edeceğimizin haberini de buradan tekrar paylaşmak isterim. Yine bir başka önemli başlık olan ve aslında yüz yüze yapmayı planladığımız göç okulu çalışmalarına pandemi koşullarına uygun olarak 2020 yılında online platformlarda başladık ve devam ettik. Yakın zamanda bu eğitimlerden kurum dışına açık ve çağrıyla katılımcı aldığımız ilk eğitimimizi tamamladık. Çok büyük bir ilgiyle eğitimi başarıyla tamamladığımızı ve terminoloji başlığıyla ikinci eğitim için kayıt almaya devam ettiğimizi, bu eğitimden sonra da kapsamlı içerikleriyle eğitimlere devam edeceğimizi de paylaşmak isterim. Devam edeceğimiz çok başlık olduğu için cümle içinde de çok fazla devam etme olmuş. Kusura bakmayın diyelim. Yine çok heyecan duyduğumuz Göç Söyleşileri ismini verdiğimiz oturumları bugün 5. söyleşiyle devam ediyoruz.
Söyleşi serisinin tüm programı, başlıkları ve konuşmacıları hemen hemen tüm yıl için netleştiğini daha evvel paylaşmış idim. Yine daha evvel bahsettiğimiz gibi aslında niyetimiz göç olgusunu, mutfağı, şehir etkisiyle her başlıkta yüz yüze söyleşmek idi. Pandemi nedeniyle ertelediğimiz bu heyecanımızı online platformlar vasıtasıyla ve sizlerden gelecek olan yorum ve soruları da cevaplayacak şekilde her 2 haftada bir canlı olarak yapmaya devam ediyoruz. Göç, savaşlar, çatışmalar, daha iyi iş imkanları, eğitim, sağlık, kültürel sebeplerle gerçekleşebilen dinamik bir süreç. Göçmenler göç sırasında ve ülkelerinden ayrıldıktan sonra pek çok riskle birlikte sağlık risklerine de maruz kalabilmektedirler. Bu sebeple Kasım ayında göç ve sağlık konusunu konuşmak istedik. Bundan önceki 2 söyleşimizde de sağlığın çeşitli boyutlarını ele almaya çalıştık. Bugün göç ve sağlık hizmetleri başlıklı bugünkü söyleşimizde Türkiye'de ve dünyadaki başlıca uygulamaları ve göç ve sağlık hizmetleri hakkında konuşmak istedik. Sevgili Doktor Deniz Mardin'e davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederiz. Deniz Mardin 2009 yılında tıp fakültesi mezunudur ve Şubat 2019'da halk sağlığı doktorasını İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı bölümünde tamamlamıştır. Doktora tezi, sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişiminin metropol ve uydu şehir karşılaştırmasıdır. Doktora eğitimi öncesinde ve sırasında pratisyen hekim olarak sağlık ocağı, AÇSAP gibi birinci basamak sağlık kurumlarında ve hastane çalışma deneyimi sırasında sınır tanımayan doktorların göçmenlere yönelik psikososyal destek projesi ve işkenceden hayatta kalanlara yönelik tıbbi, sosyal, psikolojik destek konusunda Türkiye İnsan Hakları Vakfı gibi farklı kurumlarda çalışmıştır. İstanbul Tabip Odası Halk Sağlığı ve Kadın Komisyonu'nda çalışmalarına devam etmektedir. Göçmenlerin sağlığı, sağlık hakkı ve kadın sağlığı temel araştırma konularıdır. Eğitmen olarak Koç Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünde çalışmış ve araştırmacı olarak Lizbon'da Hijyen ve Tropikal Hastalıklar Enstitüsü'nde göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimi konusunda araştırma yürütmüştür. En son danışman olarak Mavi Kalem Derneği, Médecins Sans Frontières, Biriz Derneği ve Ardaç Dayanışma Derneği ile çalışmıştır. Bu 1-1,5 saat sürecek olan bu söyleşi de YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Konuya ilişkin soru ve görüşlerinizi yorum olarak bizlere iletebilirsiniz. Her ne kadar açılış kısmını her daim kısa tutmaya çalışsam da yine her zamanki gibi uzun bir açılış oldu. Sabrınız için hepinize teşekkür ederim. Ben çok büyük bir merakla bu söyleşiyi bekliyordum uzun zamandır. Benim gibi sizlerin de beklediğinizi düşünerek sevgili Deniz Mardin'i dinlemek istediğinizi biliyorum. Ve sözü daha fazla uzatmadan Deniz Hanım'a bırakıyorum. Hoş geldiniz tekrar. Davet için teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle STK'lar aracıyla böyle bir akademik çalışmaların yürütülmesi ya da oturumların yapılması, söyleşilerin yapılmasını çok önemli buluyorum. Bu akademiyle sivil toplum çalışmalarının buluşması belki de aynı zamanda daha fazla veri üretmek ve bunların üzerinde ne yapılabileceğini konuşmak açısından çok kıymetli. Ben ilk başta çok uzun değil, çok kısa da değil, küçük bir girizgah yapabileceğim bir sunumla başlamak istiyorum. Hem çünkü bir dil ortaklığına varmamız gerekiyor. Benim bahsettiğim konuların, dillendirdiğim terminolojinin nereyi temel alıyorum diye başlayaraktan. Göç ve sağlık konusunda yapacağım bu sunumda ilk olarak hukuki boyut üzerinden slide 2 lütfen. Göç alanında şimdiye kadar bizim Türkiye'de zaten bildiğimiz, bu alana çalışan birçok arkadaşım bildiği, bundan dolayı tekrar etmeyeceğim. Ancak genellikle tartıştığımız şeylerin içerisinde bir soru işareti kalıyor. Bu da tartışmaya devam ediyor. Evet, genel geçer bir tanım olduğu söylenemez. Burada Uluslararası Göç Örgütü'nün bir kendi, yani ilgilenen arkadaşlar için paylaşmak isterim. Bir rehberi var, daha doğrusu bu konuda bütün tanımların bulunduğu. Ancak başka alanlarda başka tanımlarla karşılaşıyoruz. Özellikle göçmen konusunda. Ben burada daha temel aldığım, sağ tarafta gördüğünüz, daha doğrusu tam olarak ne tarafta, tabelaya diyelim. Bu bir akademik bir çalışma. Zimmerman'ın 2011'de yaptığı ve benim de yani daha aklıma uyan, burada göçmen terminolojisinde esasında yaşadığı yerden bir süreliğine ya tamamen ya da geri dönmek üzere kısa süreliğine, uzun süreliğine hareket etme halini esasında açıklıyor göçmen için.
Yani bu birebir bir iç göç ve dış göç olaraktan hep üzerine artı terminolojiler koyuyoruz ama göç etmek, Latincesi olaraktan migrare anlamına gelen kelimedir. Tamamen bir hareketliliği anlatıyor. Bu tabelada ise bu bütün gördüğümüz esasında hem uluslararası göçmenler hem insan ticareti mağdurları. Biz sizi duyuyoruz Deniz Hanım ama Tamam. yok umarım. Tamam. Tamam, dört kulakta dinlediğimiz için sessiz bir şekilde belki. Pardon, bir gürültü oldu bir anlık. Mülteci ve sığınmacılar yeri geldiğinde ekonomik nedenlerle, ki bunların altında her türlü şekilde ülkede yaşanılan belirli sorunların olduğunu da biliyoruz. Bu sadece bir başka iş bulmak değil, belki yaşadığı ülkede farklı şeylere mağdur, dolaylı yollardan mağdur kalmak, mağdur olmak nedeniyle bir ekonomik göçün hepsinin esasında genel bir göçmen terminolojisi altında tanımlanıyor. Bunun içerisinde hem de turistler ve aynı zamanda başka ülkeye giden öğrenciler de dahil. Bu tabelada bunları ele alıyor. Slide 3 lütfen. Ben hani dil ortaklaştırdıysak burada, yani daha doğrusu ben kendi dilimi birazcık açıkladıysam şu andan itibaren size ilk başta bu konudaki Türkiye'deki mevzuatın sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hakkı konusundaki temel bazı mevzuatı paylaşacağım. Burada dediğim gibi alanda zaten çalışan arkadaşların da bildiği Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu YUK 2013 senesinde yayınlandı. Bazı maddeleri bir sene sonra, bazıları hemen uygulamaya kondu. Peki burada benim için önemli olan ve birebir çalışırken yaşadığımız belirli maddeler var. Karşılaştığımız, bizim sorun yaşadığımız diyebiliriz. Belki bunun farklı yorumları nedeniyle, farklı uygulamaları nedeniyle sorun yaşadığımız bazı maddeler mevcut. Bunun bir tanesi kamu sağlığının tehlikeye düşürebileceği değerlendirilen başvuru sahibi. Bu şu anlama geliyor. Esasında bunun uygulayıcıları daha çok kolluk kuvvetleri olması nedeniyle bu yeri geldiğinde bulaşıcı hastalıklar kapsamı da bunun altında yer alabiliyor. Bu ise esasında uygulama dışı bir durumdur. Burada daha çok yani başka birisinin hayatını riske sokmaktır. Bu gibi terminolojilerin biraz daha açılmasına ihtiyacımız var. Ancak bu tanım içerisinde çok farklı uygulamalarla ne yazık ki karşılaşıyoruz. Şimdi YUK'la beraber bildiğimiz belirli artılar oldu. Ne oldu? Esasında hani şu andan itibaren size şeyi söylemek isterim. Genel olarak paylaşacağım terminoloji uluslararası terminolojidir. Türkiye terminolojisi değil. Sığınma başvurusu olan, yani Türkiye terminolojisinde şartlı mülteci başvurusu olan kişilerin de YUK'la beraber sağlık sigortasına erişimi sağlandı. Bu da çok kapsayıcı bir esasında bir kanun oldu. Ancak tabii ki yaşanan diğer sorunlardan bir tanesi hem aynı şehirde hem de farklı şehirler arası uygulamalarda farklılıklar görüyoruz. Şimdi 3. slaytta 600 YUK'un belirli maddelerini paylaşmıştım. Burada madde 89'da prim ödemesi, yani Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün prim ödeme şartları belirtiliyor. Burada görebileceğiniz diğer önemli şey ise bu son sene, yani 2019 senesi sonunda bir değişiklik yapıldı. Bu da şudur: uluslararası koruma başvurusu yapan kişilerin 1 yıl süreyle sigortalı sayılacağı, ancak daha sonrasında özel ihtiyaç sahipleri dışında sigorta kapsamının dışında olacakları. O tabii ki birçok kişinin durumunu değiştirdi. Çünkü hali hazırda uygulamaya konma durumu Aralık ve uygulamaya başlanacak durumu Ocak ayının 1 Ocak'la olması nedeniyle o andan itibaren 1 yıldan fazladır süredir Türkiye'de bulunan kişilerin ne yazık ki sağlık sigortası prim ödemeleri Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kesilmiş oldu. Bu şartlarda esasında keşke kişilere biraz daha hazırlık zamanı ve bilgilendirme şartları yapılsaydı ve hali hazırda birçok kişinin çalışma şartlarına, ekonomik durumunun çok da bunu ödemeye imkan sağlayacak olmaması çok da birçok kişinin tedavilerinin aksamasına, hizmetlere erişiminin daha gecikmesine neden oldu. Genel sağlık sigortasının faydalanacak kişilerin primleri Göç İdaresi'nden ödeniyor. Deniz Hanım, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Tam bu değişiklikle ilgili. Ondan evvel, yani 2019 Aralık ayında yapılan değişiklikten evvel kayıtla beraber genel sağlık sigortası otomatik olarak ödenmeye başlanıyor muydu? Yoksa bunun için ayrı bir düzenleme yapılması gerekiyor muydu? Şimdi yeni düzenlemede 1 yıl için yapılıyor. 1 yıldan sonrasında ihtiyaç sahibi olduğunu, hem tedaviye ihtiyaç hem de alternatif metodlara erişemeyeceğine dair bir ihtiyaç sahibi olduğunu göstermesi gerekiyor galiba. Uygulamada yanlış da biliyor olabilirim.
Yanlış söylüyorsam düzeltebilirsiniz de sevinirim. Yok, aynen dediğiniz gibi, ama öncesinde de tabii şöyle farklılıklar vardı. Bir şeyin mevzuatta hak temelli olaraktan başlangıçta belirtilmesiyle bunun uygulanması farklıydı. Yani kişi başvurduğu andan itibaren sigortalı sayılmadığı birçok durum oluyordu. Çünkü şöyle bir açıklama oluyordu. Eğer o sırada herhangi bir sağlık ihtiyacı yoksa, sağlık ihtiyacı olduğu zaman sigortasının aktive edildiği birçok durumu biliyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani kişi esasında şartlı mülteci başvurusu, yani sığınma başvurusu yapmış oluyor. Ama üzerinden birkaç ay geçmiş oluyor ve hastaneye gittiğinde prim ödenmemiş ve herhangi bir sigorta aktivasyonu yapılmamış gözüküyordu. O zaman tekrardan göç idaresine gidip bunun aktivasyonu yapması gerektiği durumlar oluyordu. Yani temelde evet, sigorta hakkı vardı ama bunun için, aktivasyonu için bazen tekrardan başvuru sonrası göç idaresine başvurması gerekiyordu. Ben böldüm, kusura bakmayın. Yok. Ben o zaman 4. slaytla devam edersek. Şimdi burada diğer önemli konulardan bir tanesi zaten belirttiğimiz, eğer ki bu çok önemli bir madde, çünkü kişiler birçok yerde başvuruyorlar ama ondan sonra deniyor ki herhangi bir şekilde başvurunun tıbbi nedenlerle, tıbbi tedavi amaçlı kişilerin geldiği anlaşıldığından itibaren sağlık sigortaları iptal ediliyor. Diğer önemli sorun ise kişilerin başvuruları reddedildikten sonra temel sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve eğitim, yani kişilerin eğitim ve temel sağlık hizmetlerine hakkı oluyor. Ancak bu temel sağlık hizmetleri kısmı biraz nasıl diyelim, daha içinin doldurulması gereken bir madde olarak önümüzde kaldı. Çünkü mesela acil hizmetlerinin hala ücretli olduğunu biliyoruz. Eğer kişinin herhangi bir şekilde başvurusu reddolduysa. Bir sonraki slayta geçebilir miyiz? Şimdi burada da tabii ki her zaman kanundan sonra yayınlanan yönetmelikler mevcut. Çünkü bunlar birazcık daha detaylandırılıyor. 2016 yönetmeliğinde de altı çizilen diğer bir konu ise şuydu. Kişinin uydu şehir olarak atandığı, eğer çok kural dışı durumlar dışında, yani büyük şehirlere ataması yapılan, ikamet etmesi öngörülen şehirler dışında herhangi bir şekilde sağlık hizmetinden ve temel ihtiyaçlardan yararlanması ne yazık ki söz konusu olmayacağı söyleniyor. Yani hizmet sunumu yaşadığı, ikamet etmesi öngörülen şehirle sınırlı. Onun dışında ihtiyaç durumunda sosyal yardım açısından aile sosyal politikalara başvurulabileceği gibi alt maddeler de mevcut. Bir sonraki slayta geçebilirsek. O zaman şöyle anlıyorum ben Deniz Hanım. Ben yönlendirildiğim veya kayıt başvurusu yaptığım ilde bu hizmetlere erişebiliyorum. O ilin dışında bu hizmete erişebilmem için bir sevk mekanizmasına girmem gerekiyor galiba, değil mi? Yani bu sevk mekanizmasıyla ancak komşu illerde veyahut sevk edildiği ilden başka kayıtlı olduğu ilin dışında başka bir ilden hizmeti alabiliyor. Aynen belirttiğiniz gibi. Tabii bu ne demek oluyor? Yani bir kişi eğer bir hastanede sözlü olaraktan başka bir şehirde hizmet alması gerektiği söyleniyorsa, aynı zamanda burada sevkin de yazılmış olması gerekiyor. Sadece sözlü bir şekilde bir yerin önerilmesiyle oraya gidildiği zaman hizmet alınacak anlamına gelmiyor. Tam da burada esasında geçici korumada da benzer bir uygulamaya geçildiği için kısaca bir iki mevzuat anlattıktan sonra isterseniz hem biraz soruları da alabiliriz. Burada bizim ben tam olarak iyi soracaktım aslında. Tabii. Ben yine bölüyorum ama bir yandan da benim gibi merak eden başkaları da vardır diye yani kusura bakmayın, bölmek istememekle beraber merakımı da yenemiyorum diyelim. Bu konu uluslararası koruma başvuru sahibi veyahut uluslararası koruma statü sahibi olan kimseler için geçerli. Peki geçici koruma rejimi uygulanan Suriyeliler için de geçerli midir bu anlattıklarınız? Esasında genel hatlarıyla şu an itibariyle biraz daha geçerli hale geldi gibi. Her ne kadar hareketlilik kısıtlaması Suriyeli mülteciler açısından daha azdı. Çok uzun zamana kadar. Ancak geçen senenin, yani 2019 senenin yazında özellikle büyük şehirlerde, farklı şehirlerde ikameti olan kişilerin büyük şehirlerde barınmaması, kalmaması ve kendi ikamet etmesi gereken şehirlere geçmesi gerektiği belirtildi valilikler tarafından. Buna dair de çok nasıl diyelim,
ciddi uygulamalar yapıldı. Yani kişilerin bir kimlik kontrolüyle beraber eğer Urfa ikameti gözüküyorsa, Urfa'da alınmış bir kimlik gözüküyorsa Urfa'ya gönderildiği. Burada yaşanan diğer tabii sorunlardan bir tanesi halihazırda yani 2015 yılında sınırda da ben bulunmuştum. Ve o zaman tabii şöyle bir durum vardı. Kişilerin yeri geldiğinde aile tamamen hep beraber geçmiş olmuyor ama ailenin bir bireyi geçmiş oluyor ve ilk kapıdan kayıt da orada yapılmış oluyor. Daha sonra ailenin diğer üyeleri geçtikten sonra ise belki direkt İstanbul'a gidiliyor. Çünkü sınırda iş şartları ne yazık ki çok da kolay olmadığı için o zaman ailenin bütün bireyleri ilk geçen birey dışında İstanbul ya da daha büyük şehirler ya da mesela İzmir'de olabiliyor. Ancak bir bireyin ise farklı bir şehirdeydi. Yaşanan zorluğun temelinde şehir değişim hakkı da esasında ortadan kaldırıldı bu süreçte. Bu da daha sık karşılaşılan eğer ki bir ailede erkeğin, babanın kaydının Urfa'da olması ve bütün diğer aile bireylerinin İstanbul'da olduğu gibi durumlarda esasında çok büyük sıkıntıya ulaştı. Ve bunun kapsamında da aynen sağlık hizmetleri erişimde de bu gibi kısıtlamalara gidilmeye başlandı. Her ne kadar bu daha önce çok da yoktu. Ne hareketlilik ne hizmetlere erişim açısından. Hızlıca zaten çok da benzer hatları var. Geçici koruma yönetmeliğinin burada slaytta da görebilirsiniz. Benim burada altını çizmek istediğim önemli konulardan bir tanesi. Şimdi burada da esasında 2. ve 3. basamak hizmetlere erişilebileceği söyleniyor ve bu da devam ediyor. Burada umuyorum hani belirli şartlarda projeler başlatıldı. Özellikle bir çevirmenlik hattı var tercümanlık hizmetleri açısından. Çünkü bunun ücretsiz sunulacağı hakkında bir madde mevcut. Ancak bu konuda yani telefon hattı dışında genellikle hastanelerin kendi kapsamında Arapça tercüman hastanede bulundurmama kararı verdiğini biliyoruz. Yani bu tamamen birazcık hastane yönetimine bırakılmış bir durumda. Diğer açıdan da 1. basamaklarda göçmen sağlığı merkezleri mevcut. Bu da aile sağlığı merkezlerinin yerine çalışan bir mekanizma. Yaklaşık bir kısmı benzer, neredeyse aynı hizmetleri vermeye çalışıyorlar. Bir kısmı daha donanım açısından daha eksik olabilir. Ondan dolayı hizmetlerde farklılık olabilir ama verilen hizmetler benzer. Burada da gerekli görüldüğü durumlarda başka ile sevk. Yani tekrardan bir sevk mekanizmasının gerekliliği burada tek altını çiziliyor. Son yanılmıyorsam 2 slide kaldı mevzuattan. Siz istediğiniz zaman soru varsa ya da soru geliyorsa sizin de aklınıza takılan bir şey varsa paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki slide'a geçebilirsek. Tamam, ben bir yandan soruları gözetiyorum. Tamam. Hem YouTube'da canlı yayınlandığı için oradan da yazılabiliyor ama onun dışında e-mail'de gelen sorular da var. O yüzden yorumlarda yer almayan soruları sorunca nereden geldi bu sorular diye düşünülmesin. Hem evvelinde ilana çıktıktan sonra bize iletilen sorular olabiliyor. Hem de bizim kafamızda olan soruları düzenlediğimiz soru mekanizmasından geliyor olabilir. O zaman şimdilik devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz tam da sizin sorduğunuz soruya cevap olaraktan bu geçici koruma altına alınan kişilere verilecek sağlık hizmetleri dair yönetmelikten sonra bir yönerge çıkartıldı ve burada da ikamet ettiği ilde hizmet alması dendi. Bu tekrardan bir mekansal bir kısıtlamaya gidildi. Üniversite ve özel hastanelere sevk ile hem il içinde hem il dışında yani il içerisinde de aynı il içerisinde örnek olaraktan Eskişehir'desiniz ve Eskişehir'de bir devlet hastanesine gittiniz. Eğitim araştırmadan sonra üniversiteye sevkle gidebiliyorsunuz. Aynı şekilde özel hastaneye de. Onun dışında mesela 1. basamak hizmetleri açısından gönüllü kuruluşların verebileceği söyleniyor. Bu ne demek? Bu sivil toplumdaki belirli alanda çalışan esasında sağlık hizmeti vermesinin mümkün olduğu, tabii ki bunun belirli kontroller kapsamında yapılabileceği belirtiliyor. Bundan sonraki slayta geçebilirsek, 8. slayta. Peki yine bir şey sorsam. Aslında bu soru daha önce gelmişti bize. Biraz benziyor, biraz benzemiyor. O da şöyle sormuş bir arkadaşımız. Şimdi şartlı mülteci, geçici, yani pek çok statü var zaten sağlık hizmetine erişimde farklılık yaratan. Bunun gibi vize veya ikamet izniyle Türkiye'de bulunan kişilerin de farklı statüleri var. Farklı statülerde yer alan bireyler sağlık hizmetlerine ulaşımda hem sigorta kapsamında hem de tedavi sürecinde farklılık yaşayabiliyor.
Mülteci ve göçmenlere yönelik standart, herkesin erişebileceği bir sağlık sistemi konusunda uygulanabilir planlamalar veya projeler var mıdır? Hani bu alanda konuşulan konulardan biri olabilir. Siz de zaten başlarken kendi terminolojimi anlatmak istiyorum dediğinizde de birazcık buna atıfta bulmaya çalıştınız ama bunu iyileştirmeye dair, farklılıkları ortadan kaldırmaya dair bir öngörü çalışma var mı bildiğiniz? Yani esasında şunu söyleyebiliriz. Yani başvuran Türkiye vatandaşı olmayan kişiler arasındaki farklılıkları gidermeye dair bir kapsamlı bir çalışma benim bildiğim kadarıyla mevcut değil. Burada belirli şartlarda mesela vize dediniz. Vizeyle gelen kişiler halihazırda eğer turist kapsamında ele aldığımız kişilerse tamamen çok farklı bir uygulama var. Burada da esasında yük kapsamında ele alınan iki grup var. Bu da önemli bence çünkü sağlık turizmi dediğimiz sadece ve sadece sağlık hizmeti almak için ülkeye gelenler ve turistin sağlığı dediğimiz turistik amaçlarla gelip hastalanan kişileri belirtiyor. Bu iki kapsam farklı çünkü yani birçok kişi yani özellikle İstanbul kapsamında şunu biliyoruz. Mesela saç ektirmeye gelinmesi. Bu bir sağlık turizmi kapsamında ele alınıyor. Onun paketi, bunun tamamen ücretlendirilmesi farklı bir kotada yer alıyor. Buna dair ayrıca mevzuatlar mevcut. Şimdi birçok kişi şunu da söyleyebilir esasında. Evet, bir standartizasyon dediğimiz yani bu standartizasyon ne olabilir? SGK'ya başvuru şartlarının belirli bir zaman içerisinde herkese açık olması gibi olabilir diye düşünüyorum şu anda sizle konuşurken. Bu esasında ikamet başvurusu olanlarda var. Yaklaşık bir sene sonra ikametten siz SGK'ya başvurabiliyorsunuz. Bu tabii ki illa da kabul olacak. Oradan sonra kendi priminizi kendiniz ödemeniz gerekiyor. Bu da şartlara göre değişiyor. Hani birebir bu süreci yürüten ya da bu süreci çok takip eden bir insan değilim. Ya da buna dair çok büyük bir araştırmam olmadı. Ancak mevzuat itibariyle ülkeye geldikten sonra bu yeri geldiğinde turistik amaçlarla olabilir ve siz bir ikamete başvurabilirsiniz kısa süreli. Bir senelik ikametten sonra da ilk başta kendiniz bir özel sigorta yapmak zorundasınız. Daha sonrasında ise SGK'ya başvurma hakkınız mevcut. Bunun içerisinde aile birleşimi ya da farklı nedenlerle gelenler de oluyor ikamet açısından. Eğitim amaçlı ya da iş nedeniyle gelenler oluyor. Yani belirli hatlarda şartlar farklı olsa da yani sağlık sigortasına erişim şartı bir şekilde var. Bunun dışında tutulanlar esasında sadece yani turistik amaçlı bir 10 günlük, 20 günlük gelenler ve sağlık turizmi kısmı. Ama onun dışında ikamet, geçici koruma ya da tamamen uluslararası koruma altındaki birçok kişi için eğer başvurusu varsa ve başvurudan belirli bir süre sonra sigorta kapsamına girme hakkı mevcut. Esasında bunu söylememiz gerekir ki uluslararası mevzuatta da yani Türkiye'nin imzacı olduğu uluslararası anlaşmalarda da bu hakkın tanınması gerektiği belirtiliyor. Yani sağlık sigortasını bir hak olaraktan görüyoruz. Sadece sağlanabilecek ve sağlanmayacak bir hizmet yani ülkenin kendi takdirde kalmış bir şekilde değerlendirilmiyor. Ama dediğiniz gibi yani herkese esasında erişim açısından benzer bir hizmet sunuluyor. Ancak tam da belki bunun üzerinden şunu konuşabiliriz. Bir sonraki slayta geçebilirsek yaşadığımız önemli sorunlardan bir tanesi de tam da kronik hastalıklar kısmı. Bu birazcık açık konuşmam gerekirse ben de hani uzun zamandır daha önce hem hekim olaraktan çalıştım derneklerde ve bu sayılar arttıkça bu maddenin sorunlarıyla daha fazla karşılaşmaya başladık. Bu ne demek oluyor? Eğer ki kişinin yani Türkiye'de bulunup SGK'ya başvuran kişinin kronik hastalığı ülkeye gelmeden önce tanı konmuş bir hastalık ise tabii bu çok da kolay bir iş değil. Çünkü yeri geldiğinde gelen kişilerin elinde hiçbir kağıt yok. Ama tabii şöyle bir durum da var. Belirli kronik hastalıkların tiplerinin vücutta yapılan belirli testlerle uzun zamandır orada olduğunu anlamamız çok imkansız değil. Ya da yaşanan sorunlar ya da kişinin ilaçlarla geldiği zaman. Bundan dolayı eğer bunu tespit ederse daha çok idari kurumlar o zaman bu kronik hastalık direkt sigorta kapsamından çıkartılıyor. Bu da yaşanan çok önemli bir sorun. Çünkü kronik hastalık dediğimiz şeyler belki anında sorun yaratan durumlar olmuyor. Ancak uzun süreli kalışlarda ve daha uzun süreli sakatlıklar, ölüm nedenlerinden başında geliyor.
Yani şunu da söyleyebiliriz, şu anda Avrupa'nın birçok yerinde, zaten dünyanın birçok yerinde kalp damar hastalıkları birinci ölüm nedenleri. Belki bunun üzerinden bir 100 yıl önce baksaydık, bulaşıcı hastalıklar çok farklı bir konumdayken teknolojinin geldiği boyut, tıbbın geldiği boyutla beraber kronik hastalıkların çok daha bir ön plana geldiğini biliyoruz. Bu aynı zamanda göçmenler arasında da benzer bir durum. Çünkü daha önceleri hep bulaşıcı hastalıkların taranması, bulaşıcı hastalıkları temel alan çalışmalar var. Ancak görüyoruz ki insanlar, toplumlar esasında birbirinden, evet, kültürel ve birçok açıdan farklılık gösterse de hastalıklar esasında çok da benzer olabiliyor. Yani bir diyabet her türlü toplumda mevcut. Tansiyon, hipertansiyon birçok toplumda mevcut. Ve bu hastalıkların esasında hem kontrolü hem takibi yapılmadığı zaman ne yazık ki çok ağır sonuçları olabiliyor. Peki bir şey sorsam tam bu noktada, biliyorum ki sizin uluslararası, yani dünyadaki başka uygulamalara ilişkin çalışmalarınız, gözlemleriniz de var. Aslında hani kronik hastalığın veya acil durumlarda sağlık hizmetine erişimin bazı ülkelerde sağlandığı, bazı ülkelerde sağlanamadığı veya full paket sağlandığı, hangi koşullarda sağlanamadığına dair bilgi sahibisiniz diye biliyorum daha önceki görüşmelerimizde, konuşmalarımızda. Belki hani tam burada Türkiye evet kronik hastalıkları dahil etmiyor ama dünyada durum nasıldır diye merak edenler olabilir. Ben ediyorum merak. Biraz da benzer bir merakla ben de bu konularda araştırmaya başladım diyebilirim. Şimdi tabii ne yapıyoruz? Biz genellikle Avrupa'nın uygulamalarını daha çok temel almaya çalışıyoruz. Çünkü büyük göç alan bir bölgeden bahsediyoruz. Yani benim çalışmalarım kapsamında ben Avustralya şartlarını şimdiye kadar hiç değerlendirmedim. Onun için şu ana kadar vereceğim örneklerin çoğu Avrupa'daki ülkeler için olacak. Beni şaşırtan şeylerden birkaçını söyleyebilirim esasında. Benzerlikler ve farklılıklar açısından Türkiye ile. Şimdi birinci olaraktan şöyle belirli sorunlar çok ortak. Peki uygulamalarda neler değişiyor? Baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Mesela Almanya örneğinde sığınmacı ve mülteci arasındaki hizmetler erişim açısından çok büyük farklılıklar var. Yani bu Türkiye'den çok daha farklı bir durum. Çünkü Türkiye'de şu anda şartlı mülteci başvurusu yapanla şartlı mülteci statüsü almış kişi SGK kapsamında, bir kere SGK kapsamında alındıktan sonra tamamen aynı hizmetlere erişebiliyor. Almanya'daki belirli kısıtlamalar özellikle 2016'dan sonra da artmış. Çünkü çok yoğun bir başvuru sonrası, ki bunun bir çalışmada ben şunu görmüştüm. 2016'da yaklaşık 800 bin başvuru oluyor ve bunların hepsini kaydedemedikleri için kayıtta görünen 600 bin, diğer 200 bin ise bir sonraki seneye kaydetmeye başlıyorlar. Yani o kadar kişinin vardığı, ama bu şunu gösteriyor bize. Esasında kişi sayısı arttıkça verilen hizmetler açısından da belirli kısıtlamalara gidilmiş. Farklı ülkelerde. Nicelikle beraber nitelik de değişmiş doğrudan. Aynen. O zaman tabii Türkiye'deki niceliği de düşünürsek, yani karşılaştırma yaparak biz daha iyi yapıyoruz, daha kötü yapıyoruz gibi bir konu açmak istemiyorum. Meselem o değil. Mesela hani bize örnek olabilecek, iyi örnek olabilecek başka uygulamalar var mıdır birazcık duymak? Benim bu açıdan özellikle dikkate aldığım çalışmalardan bir tanesi, farklı Avrupa ülkelerinde sığınmacı ve mültecilere sağlık hizmetleri erişim şartlarını karşılaştıran birçok çalışma var. Hem rapor halinde hem de makaleler halinde. Şimdi bu araştırmaların yapılma şekilleri esasında birinci olaraktan, hak temelli olaraktan mevzuatın incelenmesi oluyor. Ya da yeri geldiğinde belirli araştırmaların karşılaştırılması. Şimdi burada baktığımızda şöyle bir portre ortaya çıkıyor. Esasında biz neyi bekleriz? Ekonomik durumları daha iyi olan ülkelerin daha fazla hizmet sunabileceğini bekleriz. Ancak bu pek de öyle değil. Yeri geldiğinde Portekiz, İspanya ya da İtalya'daki kapsam çok daha genişken İsveç'teki kapsam çok daha kısıtlı. Bu ne demek? Özellikle kayıtsız kişiler, göçmenler, belki bahsetmemiştik ama bence önemli bir kısımda bu. Çünkü ne yazık ki birçok ülkenin mevzuatında görünmeyen, yani kayıtsız kelimesi hiç geçmiyor bile. Yani şöyle bir durum var, evet kayıtsız olduklarını biliyoruz ama kayıtsız göçmenleri dair hiçbir mevzuatın bulunmaması esasında o kişilerin görünmez hale getirilmesine de neden oluyor. Bu şartlarda kayıtsız göçmenlerin mesela karşılaştırıldığı bir başvurularının sağlık hakkı ve sağlık hizmetleri erişim şartlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada Avrupa ülkelerinin, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin çok daha kısıtlı hizmetlere erişim sağladığı, Güney Avrupa daha çok, bu az önce bahsettiğim İspanya,
İtalya ve Portekiz'in daha kapsamlı hizmetler geliştirdiği görülüyor. Buna küçük bir açıkçası ekleme de yapmak isterim. Özellikle pandemi sürecinde çok ses getiren ve iyi örnek olaraktan mesela Portekiz Nisan ayı içerisinde tüm göçmenlerin, kayıtlı kayıtsız tüm göçmenlerin vatandaşlarla benzer bir hizmete erişebileceğini belirtti. Bu özellikle bu gibi olağanüstü durumlarda çok da gerekli bir açıklamaydı. Çünkü ne yazık ki ve ne yazık ki birçok ülkede, bunun içerisinde Türkiye dahil, bunun nedeni nedir? Çünkü az önce gösterdiğimiz o kısıtlamalar, şehir kısıtlamaları birçok kişinin sağlık hizmetlerine başvurduğunda ne yazık ki polise haber verilmesi sonucu büyük bir korku nedeni temeli oluşturuyor. Yani başvurmaktan çekiniyor. Şimdi bu neye yol açıyor? Geç başvuru. Geç başvuru özellikle bulaşıcı hastalıklarda çok tehlikelidir. Yani bu sadece şeyde de değil. Pandemi sürecinde de değil. Eğer ki bir örnek, eğer sizin tüberküloz ya da HIV ya da hepatit C gibi durumlarda ülkeden belki geri gönderime neden olabileceğini düşünebilirsiniz ya da polise haber verileceğinden korkabilirsiniz. Ama ancak burada bir geç başvuru kişinin hayatına mal olabiliyor. Hem kişinin hayatını hem de tabii bulaşıcı etkisi nedeniyle pek çok kişinin sağlık koşullarını olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden her koşulda doğrudan sağlık hizmetine erişim için bir alan olması herhalde ideali olur diye anlıyorum. Sağ olun, ben yine böldüm ama ben de böyle gidiyorum, kusura bakmayın. Aklıma geleni hemen sormak istiyorum. Bir yandan birkaç soru da var ama onları derli toplu belki sonrasında devam etmek daha kolay olur. Yeri gelince hemen sizin anlattığınız konuyla ilgili soru olduğu anda hemen size soracağım onları. Tamam. O zaman ben de çok küçük bir ekleme de yapmak isterim bu konuştuğumuzda. Çünkü hem bu konuda birazcık daha çalışma yapan arkadaşlar, sivil toplumda çalışan arkadaşlarla da umarım hani katılımcılar açısından bu konuya dikkate alanlar da vardır. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi özellikle Türkiye'de belirli şeyleri, çünkü biz sözlü olarak söylememiz esasında bir savunuculuk yapmak için verilere ihtiyacımız var. Bunların başında da esasında şu anda verilerin kolay erişimi olmaması Türkiye kapsamında bizim çok zorlayan bir durum. Bunu neden söylüyorum? Mesela yapılan bir araştırma var Almanya'da. Bu araştırmanın birebir sunumunu ben dinlemiştim ve benim için yani belki mantık açısından bize hak temelli düşündüğümüzde evet kapsamlı bir hizmet sunulması gerektiğini savunabiliyoruz. Ama karşı taraf şunu da söyleyebiliyor. Hani bunu ne kadar sunabileceğim? Özellikle de finansal açıdan belirli kaygılar belirtiliyor hep bize. Peki yapılan çalışma ne diyor? Kısıtlı bir hizmet sunulduğu zaman halihazırdaki birçok göçmenin kendi hastalıkları nedeniyle geç başvurmaların esasında daha uzun süre yatışa neden olduğu ve daha kritik bölümlerde yatışa götürdüğünü söylüyor. Bunun toplamında da bu yaptıkları çalışmaları da hastane kayıtlarından yapıyorlar ve geriye dönük yapıyorlar. Bizim tıbbi epidemiolojide retrospektif dediğimiz, yani şu anda bulunduğumuzdan itibaren belirli bir geçmiş süresindeki bütün kayıtları inceliyorlar. Ve onların yaptığı makalede şunu söylüyorlar. Kapsamı daha daralttığımız zaman esasında sağlık giderleri daha fazla artıyor. Çünkü kişilerin geç başvurması, daha kritik şartlarda başvurması hem hastane yatışlarının daha uzun olmasına, yoğun bakım gereksiniminin daha fazla olmasına neden oluyor. Bunu da bir alttan ben de eklemek istedim. Çünkü bence... Doğru, çok önemli bir konu. Yani bu gecikmesini ortadan kaldırdığımız zaman belki tedavi sürecini ve dolayısıyla da hani kamu üzerindeki tedaviye ilişkinki yükümlülükleri hafifletmeye yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir, bir çıkış olarak değerlendirilebilir. Bu arada Facebook'tan da sorular geliyormuş. Onu da hatırlattı arkadaşlar, YouTube'dan olmasa da. Şöyle bir soru var. Biraz önce konuştuğumuzla birazcık ilgili olduğu için hemen sormak istedim. Beril İdil demiş ki benim çok kısa bir sorum olacaktı. Ülkelere göre değerlendirirken o ülkenin mevcut sağlık sistemleri, o ülkenin nüfusu, o ülkenin genel nüfusuna oranla mülteci popülasyonu göz önünde bulundurularak karşılaştırma yapmak gerekir mi? Yani insan hakları bağlamından kopmadan böyle bir karşılaştırma yapsak ne olur, yapmasak ne olur? Gerekli midir böyle bir konuşma diye anlıyorum ben. Yani tabii ki şunu konuşabiliriz. Eğer hak temelli bakıyorsak bu sayılardan bağımsız hareket etmemiz gerekiyor. Buna ben yine örneği Portekiz'den vereceğim. Daha çok veriye sahip olduğum yer olaraktan. Mesela Portekiz'de esasında mülteci ve sığınmacı sayısı çok çok azdır.
Yani son zamanlarda biraz daha bu konuda çalışmalara başladı ama 1000'i aşmaz. O kadar. Tabii. Ama onların şöyle bir durumu var. Çok yüksek bir göçmen sayısı var. Yani oraya çalışmak için gitmiş ya da belirli ikili anlaşmalar nedeniyle sadece ve sadece sağlık tedavisi için gitmiş. Orada da çok farklı problemler var. Çünkü sağlık tedavisi için giden kişilerin herhangi bir çalışma ve hakkını verilmediği için herhangi bir sorun yaşadıklarında, tedavi uğradıklarında kişiler hem tedavileri tamamlayamayacak hale geliyorlar. Ancak kalmaya da zorundalar çünkü o tedavi kendi ülkelerinde yok. Şimdi buradaki soruya şunu söyleyebilirim. Hak temelli bile esasında birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Konuya belirli merakla ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde farklı davaları inceledim. Çünkü burada bir bakış açısının değiştiğini de görüyoruz zaman içerisinde. Mesela bunu örnek ben özellikle HIV konusunda vermek istiyorum. Şimdi daha önceden özellikle HIV tedavisine erişim konusunda ülkeler arasında farklılık var. Bunun içerisinde Türkiye'de dahil. Çok yüksek bir bütçe ve tam da az önce bahsettiğimiz kronik hastalık kapsamına girdiğinde eğer kişinin Türkiye'ye gelmeden önce pozitif olduğu görülürse kapsam dışı kalıyor. Her ne kadar sağlık sigortası olsa da. Şimdi mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İngiltere ile yaptığı 2 tane farklı dava var. Bir tanesini başvuran kazanmış, yani göçmen. Diğerini ise kazanamamış, başka bir başvuranın yaptığı. Bunun bir tanesinde kişi şey diyor, benim kendi ülkemde HIV tedavisi mevcut değil. Ve bundan dolayı sığınmacı başvurusunun reddedilmiş olmasına rağmen geri gönderilmemesi gerektiğini savunuyor ve kazanıyor ve ülkede kalmaya devam ediyor. Diğer ikinci bir başvuru ise bundan geçen seneler içerisinde şu oluyor. Kişinin kendi ülkesinde HIV tedavisi var ama kişinin ekonomik nedenlerle buna erişemeyeceğini söylüyor. Şimdi bunu şöyle de diyebiliriz. Tamam, peki en azından var. Onun için erişilebilir de olabilir. Ama halihazırda erişimi garanti altına alınmadığı sürece esasında yok sayılabilir. Ancak burada davayı kazanamıyor ve kendi ülkesine geri gönderilmesi yapılıyor. İhlal olarak kabul etmiyor. Aynen. Yani bu bahsettiğimiz 2 kişi de sığınmacı başvurusu reddolmuş kişilerden bahsediyoruz. Anladım. Sağlık hizmetlerine erişimde gerçekten hukuki olarak desteklemek, bir hak temelli olarak yaklaşıp bu hakkın kapılarının açılmasını desteklemek için ilgili mekanizmalara erişmek ve bu adalete erişim hakkını da birlikte değerlendirmek çok önemli. Belki bu noktada bir soru daha var. Onu ben sormak istiyorum. Değer Tuncay sormuş. Demiş ki pandemi sürecinde Türkiye'de farklı hukuki statülerdeki sığınmacı ve mülteciler için tedavi ve vakalar konusunda oluşmuş istatistikler var mıdır? Ülke geneli ile vaka sayıları aynı oranda mıdır diye sorar Değer Tuncay. Şimdi biz tabii bir anda sizin slaytlarınızdan, sunumdan pandemiye fırlamış gibi olduk ama birazcık da ilgili olduğunu düşündüm ben. O da hani vaka sayılarını, orantısı vesaire ilişkin. Geçen hafta bilmiyorum izleme şansınız oldu mu? Sayın Ateşkara ile bir söyleşi yapmıştık. Orada ona benzer bir soruyu yöneltmiştik. Vaka sayıları, göçmenler, mültecilerin vaka sayıları tutuluyor mu, biliniyor mu diye. Böyle bir kayıt tutulmadığını söylemişti. Belki sizin hani şahsen eriştiğiniz, tuttuğunuz sayılar da olabilir tabii. Şimdi veri deyince hep zor soru. Çünkü bu konudaki erişimimizin kısıtlı olduğunu ne yazık ki biliyoruz. İsterseniz aynı zamanda ben şöyle bir şey de yapayım. Hem kapsamdaki şimdi soruya cevap verip aynı zamanda COVID süresince değişen bir mevzuatı da paylaşmak istiyorum. Tam da bu slayttı. O zaman hem bir önceki soruya da arkadaş esasında ben hak temelli baktığım için konuya kişilerin sayısal, niceliksel değişiminin haklardaki bir değişim yansıtmaması gerektiğine inanıyorum. Ve bunu uygulayan ülkeler var, tabii uygulamayan ülkeler de var. Bunu örnek işte Portekiz'de mülteci ve sığınmacıların başvurularının esasında hizmete erişimleri çok kapsamlı. Ancak çok az kişi var. Yani illa da sayılar arttıkça kısıtlamaya gidecek diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onların da kendi deklarasyonlarından bu pandemi sürecinde de gördüğümüz çok hak temelli bakan bir durumları var. Almanya her ne kadar bu konuya çok hassas davransa da gördüğümüz kadarıyla hizmetlere erişimde artan sayılarla beraber bir kısıtlamaya gittiğini görüyoruz. Bu net. Ve Avrupa'da en yüksek sayılarda, hani Avrupa'da en fazla mülteci kabul eden ülkelerden bir tanesi. Bundan sonra esasında kendi nüfusuna oranlı olaraktan İsveç çok yüksek bir sayı kabul ediyor.
Tabii ki bunların içerisinde yani özellikle İtalya ve Yunanistan gibi direkt erişim olan ülkelerin sayılarını karşılaştırmıyorum şu anda. Çünkü belirli kabul eden ve kayıtlı olan ve bu ülkeler içerisinde halihazırda haklara erişim şartlarının değerlendirildiği çalışmalar mevcut. Bundan dolayı hayır, ben esasında bir şeyleri değerlendirirken kişilerin kaç sayı olduğundan bağımsız. Çünkü belirli minimum hizmetler sunulması gerektiğine inanıyorum. Covid'e döndüğümüzde şimdi şunu biliyoruz. Mesela filyasyona çıkan arkadaşlar. Filyasyondan kastımız nedir? Herhangi bir şekilde pozitif tespiti yapıldığı zaman pozitif tespit edilen kişinin evine gidilerekten o kişinin yakınlarının ya da temas ettiği kişilerin tespit edilmesi demek ve aynı zamanda da tespit pozitif olan kişiye eğer gerekli görülen bir tedavi vardıysa onun verilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması. Bu çok eskiden beri devam eden bir uygulama, özellikle de bulaşıcı hastalıklar konusunda ve bu şartlarda yabancı uyruklu kişilerin pozitif çıktığı zaman takip edildiğini, filyasyona gidildiğini biliyoruz. Bundan dolayı halihazırda belirli kayıtlar var ancak bize buna erişimimiz yok. Burada şu önemli bir konu, çünkü bizim daha önce farklı birimlerle yaptığımız görüşmelerde bizim yaşadığımız sorunlardan bir tanesi şu: ülke temelli. Çünkü nedir sağlık hizmetleri sorumluluğu önemli şey? Elimizde veriler olacak ki sağlık hizmetlerinin ihtiyaçları karşılamasına yönelik bir planlama yapılacak. Yani nasıl, burada bir örnek şunu verebiliriz. Türkiye Avrupa Birliği ile karşılaştırdığı zaman birçok ülkeden çok daha genç bir ülke. Bu ne demek? Genç yaşın ve çocukların çok daha yoğun olduğu bir ülke. O zaman bizim için bu gibi hizmetlerin sunulması biraz daha fazla olması gerekiyor diğer ülkelere göre. Bu gibi hizmetleri belki hani bir tek bulaşıcı hastalık pandemi veya filyasyon ekibi tabii erişimine ilişkin önemli başlıklar olmakla beraber genç nüfus arttıkça belki yaşa bağlı kronik hastalıkların görülmesi azalabilir ama yaşam koşulları gibi faktörler de girdiğinde artabilir hani bu hastalıkların görülmesi. Ben çocuklarla ilgili şey sormak istiyorum bu noktada. Aşıya ilişkin ki hem pandemi hem göç yolunda işte zaman geçirmiş olabilir, doğduğu ülkeden başka bir ülkede bir süre yaşamış ve sonrasında Türkiye'ye gelmiş olabilir. Türkiye'nin ve tabii başka ülkelerde de eğer biliyorsanız merak ettiğim bir konu olduğu için aşılamaya ilişkinki politikaları, uygulamaları çocuklarda nasıl ve pandemi nasıl etkiledi bu aşı sürecini de merak ediyorum. Yani şu anda aşılamalar açısından toplamda ne kadar kişi aşılandığına dair bir veri ancak seneye tabii elimizde olacak ama tabii ki belirli aksamaların olacağını düşünüyoruz baktığımızda. Peki aşı dediğimiz zaman şunu değerlendirmemiz gerekir. Kişinin esasında yabancı uyruklu olup olmadığına bakılmaksızın mümkün olduğu kadar özellikle çocuklarda ve bebeklerde verilen hizmetler aksatılmamaya çalışılıyor. Bu Türkiye kapsamında bunu söyleyebiliriz. Tabii yaşanan sorun nedir? Burada iki aşamalı bir sorun var. Bir, eğer göçmen, bu sığınmacı ya da mülteci ya da kayıtsız bir göçmen de olabilir, kendisinin ne gibi haklara sahip olduğunu bilmediği sürece bu hizmetlerden yararlanmaya gitmeyecektir. Çünkü özellikle de az önce bahsettiğimiz tekrardan kendi ikamet etmesi gerektiği şehirde oturmadığı zaman, özellikle bu grubu da ele alırsak ya da kayıtsız bir göçmen olduğu zaman kendisinin bir hizmete hakkı olduğunu, erişebileceğini düşünmüyor birçok kişi. Her ne kadar özellikle halk sağlığı açısından önemli bir konu olduğu için aşılar mesela kişi kayıtsız da olsa mümkün olduğu kadar herkese erişip yapılmaya çalışılan bir durum. Yani halk sağlığı... Peki ülkeye girişte yapılıyor mu aşı sığınmacılara? Hayır. Yani yetişkin çocuk fark etmeksizin. Hayır, öyle bir uygulama yok. Ve bu uygulama esasında yani benim bildiğim şimdiye kadar hiçbir, yani bu hani özellikle Yunanistan ya da İtalya'da çünkü bunun bir değerlendirmesi yapılması lazım. Bu ne demek? Yeri geldiğinde mesela kişiler kendi aşı takvimleriyle gelebiliyorlar. Çok nadir de olsa oluyor. Ben de karşılaştım. Tabii yaşadığımız sorun ne oldu? Yazılanı anlayamıyorduk. Bir de her ülkenin aşı takvimi de farklı. Yani orada atıyorum 9. ayda yapılan bir aşı Türkiye'nin takviminde
2 yaşa denk geliyor olabilir veya 3 aya denk geliyor olabilir. Bilemiyorum bu kadar uç örnekler olabilir mi ama aşı Yani takviminde farklılık gösterebiliyor ülkeler arasında. açıkçası uygulama ayları değişebiliyor ama uygulama ayları eğer o aşı mesela atıyorum e, polio aşısı yapılıyorsa ve uygulama ayları biraz önce biraz sonra varsa bu Avrupa'da da bizim aramızda değişiklikler var. Bu o kadar önemli değil. Sorun o yapılıyor mu yapılmıyor mu var. Yani o listede var mı yok mu? Hı hı, Türkiye şu anda esasında çok kapsamlı bir aşı takvimine sahip. Yani bunu çok artı olarak ya da eksi olarak söylemiyorum. Sadece birçok ülkeden çok daha fazla aşı yapıyor. hı Bunu bir hı, gereksinim olarak ortaya konduğu için atıyorum daha önce kısa süre önceye kadar çiçek aşısı yapılmazken tekrardan geri yapılmaya başlandı. Ya da hepatit A. Çünkü tekrardan belirli vakalar görülmeye başlandı. Bunlar bizim aşı takvimimizden kaldırılmıştı. hı hı, Şimdi mesela bu açıdan Avrupa ülkelerinde esasında çok daha az aşı yapılıyor. hı Ama hı, mesela siz bana örnek sorsanız şu anda herhangi bir şekilde Suriye'de aşı takvimine dair hakim değilim. Ama şunu biliyorum ya da bu Türkiye için de aynı. Türkiye'de de yer bazen şöyle bir durum olabiliyor. Belirli aşılar atlanmış ya da hiç yapılmamış kişilerle karşılaşabiliyoruz, çocuklarla. Ya da yarı yapılmış ve ondan sonra durulmuş ya da herhangi bir şekilde yapıldığı söyleniyor ama elinde hiçbir belge yok. hı Yani bu şartlarda kişinin yabancı uyruklu olması ya da Türkiye vatandaşı olması fark etmiyor. Sözlü beyan tıpta ne yazık ki bizim için yok sayılır. hı, Ve hı hı. sıfırdan aşılanmaya başlanıyor kişi. Çünkü hangi aşı ne zaman yapıldığı, kaçıncı dozu yapıldığı bilinemediği için eğer hiçbir yazılı belge mevcut değilse o zaman hiç aşılanmamış dediğimiz bir kategori olaraktan ele alınıyor ve sıfırdan aşılanmaya başlanıyor. Onun yaşına göre değerlendirerekten hangi aralıklarla yapılacağı takvim oluşturuluyor. Eğer aşı takvimi arasında bir farklılık varsa ona göre de değerlendirme yapılıp hangileri nasıl uygulanacağına dair bir takvim çıkartılabilir. Ama her türlü şekilde Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'deki aşı takvimi temel alınıyor. Bundan dolayı eksikler yapılır ya da sıfırdan uygulanır ya da yapılanlar bizim için şu ana kadar tamamsa olduğu noktadan devam ettiriliyor. Hı hı. Bizim aşı politikamız var deyip geçmek o kadar kolay değil demek ki. Aşı uygulamasına dair de uygulanırken de pek çok şeyle karşılaşılıyor. Öngörülemediğimiz, yani teorik olarak konuştuğumuzda öngörmediğimiz ama uygulama sırasında dediğiniz gibi hani beyan, belge, dokümante etmemek veyahut yazılanların birebir takvimde fark, yani aşı takviminden bahsetmiyorum. Bildiğimiz normal takvimde de farklılık olabildiği için tarihlerde de değişiklik gösterebiliyor aslında. Hani ne zaman yaptın, 9 ay önce, 3 sene önce biliyorsunuz özellikle Afganistan'da, İran'da farklı bir takvim kullanılıyor. O yüzden oradaki şeyde tam karşılamayabiliyor Türkiye'de kullandığımız miladi takvimde. Uygulamada epey sorun olabiliyor. Ben sizi böldüğüm yerden tekrar bırakayım. Yine pek çok soru var. Aslında bir yandan onları da sormaya çalışıyorum ara ara. Tabii. Belki o sunumu tamamladıktan sonra sırayla sormak da kolaylaştırıcı olacak galiba. Tamam. Olmadı isterseniz bir dahaki sunumdan sonra şey yapalım. Bu arada eklemek istediğim diğer bir konu var. Mesela Türkiye'de yaşadığımız diğer bir sorun şu. Şimdi bunu özellikle bir ara parantez olarak açmak istiyorum. Sağlık Hı hizmetlerine hı, erişim konusunda her ne kadar en sonunda slaytların en sonunda ele alacak olsam da şimdi siz aşı dediniz. Ve biz de özellikle hareket halinde bir toplumdan bahsediyoruz. hı hı, Ancak şu andaki Türkiye'deki sağlık sistemini ele aldığımızda birinci basamakta özellikle aile hekimliği sistemi mevcut ve kayıda bağlı olaraktan yani aile hekimine kayıtlı kişiler üzerinden bir hizmet sunumu söz konusu. hı Peki hı, o bölgeye yerleşen birisi oldu ve hiçbir aile hekimine kayıtlı değil. Eğer o aile hekiminin kayıtlı olma kişi sayısı kotası da olmadıysa o kişiye kaydolabiliyorsunuz. Ancak hı yaşanan hı, şöyle bir sorun var. Özellikle aşılar ve gebelerin takibinde çok sıkı takip var aile hekimlerinin sisteminde. Bu ne demek? Eğer burada bir takip ya da aşı dozu kaçırıldığı zaman onlara bir cezai uygulama yapılıyor. hı Bundan dolayı da göçmen toplumların bir aile hekimine kayıt sürecinde sorun yaşayabiliyoruz. Çünkü hiçbir aile hekimi daha sonra takibini yapamayacağı, takibi belirsiz olan ve daha sonra sırf kişinin hareketliliği ve kendisinin bütün çabasından bağımsız bir şekilde ceza yemek istemiyor. Keza bu uygulama ya da bu durum esasında Türkiye özel bir durum da değil. Mesela İngiltere'de yapılan bir çalışmada da aile hekimlerinin göçmenleri çok kaydetmek istemediğine dair bir şey var, çalışma var.
Çünkü bunun temelinde yine aynı şey oluyor. Kişileri takip edemiyorsunuz ve esasında o kişiden sorumlu tutuluyorsunuz. Hı hı. Burada da yaşanan diğer sorunlardan bir tanesi, tabii aşı da kaçırmaması lazım. O zaman aşı yapılıyor ama belgelenmediği oluyor. Bu bizim Türkiye içerisinde yaşadığımız sorunlardan bir tanesi. Ya da mesela çok küçük bir kağıt verilmiş oluyor. Ama yani verilen kişi bunun önemini de anlamıyor. Belki okuma yazması da tam olarak Türkçe zaten yok. O kağıt kayboluyor. Yani bize şey denebiliyordu. Ben şurada bir aşı yaptırdım ama o bir aşısı ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Orada kayıt da yok oraya telefon açtığımızda ve biz tamamen onu yapmak yapmamak şöyle bir riske de getiriyor. Eğer bu belirli aşılar mesela bir ay aralıkla yapılması gerekir. Arka arka yapılabilecek aşılar da vardır ama burada esasında sağlıkçının uygulaması açısından da büyük bir riske götürüyor. Belirli kayıtların yapılamaması. Bu da daha çok bizim sağlık sistemin getirdiği bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da aradan... Bu ama oldukça önemli bir sorun. Evet. Yani zaten çok kıymetli sağlık personelinin çalışmalarını bir de ekstra sorumlulukla beraber yani bir yandan da nasıl iyileştirilebilir ayrı bir dilemma diyeceğim. Bunun hani bir başka kişi tarafından takip edilip sağlık personeli tarafından uygulamacı hale getirilmesi mi doğrudur? Yoksa ne zaman uygulanacağına dair kararın da sağlık personeli tarafından verilmesi ne de getirdiği için bu sorumluluk belki bu yetkiyi de getirdiği için orada mı bırakmak doğrudur bilmiyorum ama vardır eminim bu konuda yapılan çalışmalar, öneriler. Yani şöyle söyleyebilirim. Esasında mesela genellikle önerilen benim de arkasında durduğum bir hizmet ayrımı olmasa da kişilerin ilk sene geldiği zaman şu anda Türkiye'de de bir uygulaması yapılan saat projesi kapsamındaki göçmen sağlığı merkezleri. Ama bu merkezlerin sadece paralel bir sistem sunmak amaçlı değil. Esasında birazcık da sistemi öğrenme aşamasında yardımcı destek olmasını bekleriz. Çünkü dil bariyeri, sistemi bilmeme ve aynı zamanda hangi hizmetlere ulaşılabileceğini bilinmemesi hizmetlere erişimin önüne de bir engel oluyor. Aynı zamanda da mesela bizde birinci basamakta bir gebe takibi yapılabiliyor. Ama bazı ülkelerde bu kapsam dışı. Ondan dolayı hani biz bekliyoruz ki kişi bilsin ve gelsin. Ama birçok kişi mesela gebe olduğunda direkt bir kadın doğumcuya gitmeyi tercih ediyor. Tabii eğer böyle bir ihtiyaç varsa hani riskli bir gebelikse ya da baştan itibaren bütün süreci bir kadın doğum uzmanının takip etmesi gerekiyorsa bu başka bir durum. Ancak herhangi bir sorunu yoksa ve belirli kontroller yapıldıktan sonra gebelik aile hekimi tarafından da takip edilebilecek bir durum. Ancak bu mesela Türkiye'de uygulanan bir durum. İlla da bütün ülkelerde böyle değil ama gelen kişi bundan haberdar değil. Aynı zamanda aşıda da. Aşılar kesinlikle ve kesinlikle biz birinci basamakta yapılıyor. Herhangi bir şekilde hani hastanelerde, devlet hastanelerinde bir aşı uygulaması yok. Bundan dolayı bu sadece işi uzatıyor bazen. Kişiler bilmeden oradan randevu alabiliyor gibi bir durum var. Buna dair son eklemek istediğim de şuydu. Hani biz paralel sistem örnekleri söyledim. Bizim yaşadığımız diğer sorun ise evet şu an göçmen sağlığı merkezleri kuruldu. Orada yabancı uyruklu sağlık çalışanları çalışıyor ve bu bir açıdan dil bariyerini birazcık daha önüne geçiyor. Ancak biz de birkaç ofise yani birkaç merkezi yürütüyoruz bu proje kapsamında. Göçmen sağlığı merkezleri tanıdık olduğumuz, bildiğimiz bir uygulama. Ama tabii sizden dinlemek çok daha önemli ve kıymetli. Yani esasında hani bunun kuruluşu ya da projenin içeriğine dair, şu andaki gidişata dair şu anda bildiğim yani tabii ki uygulamaya dair bazı örnekleri gördüm. Ama önemli bildiğim şeylerden bir tanesi yani uzatılmaya gitti. Normalde 2020 sonunda bitirilecekti ve Sağlık Bakanlığı'na devredileceği söyleniyordu. Sıhhat projesi. Aynen. Kapsamında yapılan, evet. Aslında sorulardan bir tanesi de buydu. Belki ben bu arada hemen size bir soru sıkıştırsam oraya. Hemen şöyle bir soruyu açıyorum. Sıhhat projesiyle ilgili ne düşünüldüğünü sormuş daha evvel bize ulaşan sorulardan bir tanesi. Tam olarak soruyu okumak istedim ama hemen bulamadım soruyu. Sıhhat projesinin Aralık 2020 tarihinde sonlanacağı bilinmekte. Projenin devam durumu var mı veya başka bir proje planlaması bulunuyor mu bildiğiniz kadarıyla? Proje planlamasını diğer STK'larla iletişime geçilmesi düşünülebilir mi diye bir görüşünüzü sormak istemiş arkadaşlar.
Birinci olaraktan belki hatırlatmak isterim, ben hani bakanlık açısından bir görevim yok. Bu nedenle de birebir resmi bir açıklama olmasın ama benim de bildiğim kadarıyla uzatmaya gidildi bu proje. Saat projesi kapsamında hem yabancı uyruklu yani vatandaş olmayan sağlık çalışanlarına bir eğitim sunuldu ve bu eğitim sonrasında da göçmen sağlığı merkezlerine çalışma şartları sağlandı. Ancak burada iki yönlü ben konunun altını çizmek istiyorum. Burada şöyle bir sorunumuz var. Bu şartlar sağlanan göçmen sağlığı merkezlerine çalışan sağlık çalışanlar arkadaşlar şartlar açısından hem doktorlar ya da hemşireler ya da hemşireler ya da farklı pozisyondaki kişiler şu anda Türkiye'de bulunan diğer vatandaş olan Türkiye vatandaşları doktor ve hemşirelerden daha farklı şartlarda çalışıyorlar. Ve ne yazık ki başka kurumlarla çalışma şartları birçoğunun yok. Şimdi buna dair düzenlemelere ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Belki de ilk başta söylediğiniz şu vardı. Hani belirli şeyler esasında başka ülkelerde yaşandı ve görüldü ve buna dair belirli uygulamalar var. Bu süreci yürütmek açısından özellikle Almanya'dır, Fransa'dır, uzun zamandır göç alan ülkelerde mesela yeri geldiğinde bir kişi gidiyor ve diplomasına ulaşamamış ya da diploması hiçbir zaman o olağanüstü durumda yanında getirememiş kişiler oluyor. Bu şartlarda Türkiye'de çok kişi var ve bunu kanıtlaması zor. Ama bu o kişinin diploması yokmuş gibi davranılacak anlamına gelmiyor. Ama buna dair belirli uygulamalar yapılabilir. Belki bir adaptasyon sürecinde beraber çalışma ortamları sağlanabilir. Ve kişilerin birebir farklı ortamlarda çalışması sağlanabilir. Sadece ve sadece göçmen sağlığı merkezlerinde değil. Çünkü burada hani oradaki çalışan açısından da şöyle bir sorun da var. Orada çalışan birçok kişi esasında uzman hekimler. Mesela hekim bakışıyla söylediğimde. Ve bu kişiler de şunları söyleyebiliyor. Yani atıyorum gastroenterolog, atıyorum endokrinolog. Keşke kendi uzmanlıklarını da pratiğe dökebilseler. Çünkü birçoğu da bunların pratiğini yapamadığı sürece esasında kendilerinin geliştiremediklerinden bahsediyorlardı. Diğer başvuran açısından ise eklemek istediğim, burada öncelik verilen bir daha çok Arapça dili var. Peki Farsça dili, Fransızca ve diğer dilleri nasıl şey yapacağız? Ya da Kürtçe özellikle. Umarım ileride bu dilleri de göz önünde tutaraktan farklı uygulamalara gidilir. Bu hem hastanelerde hem de birinci basamakta. Bizim için çünkü bazı şeyler sayılarla beraber görülür hale geliyor. Ama umarım birçok şeyi yakın bir zamanda daha farklı bakış açısıyla değerlendirmeye başlayabiliriz diyorum. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Bu güzel cevaplar, sorular konu konuya açıyor. Aslında bunun devamında hemen başka bir soru daha var ama onları sırayla yapalım dedik madem. O yüzden bir sonraki konuya doğru bırakıyorum sizi. O zaman hem bir sonraki slayta geçebilirsek pandemi sürecindeki bir mevzuat değişikliğini ele alalım. Bir de uygulamada neler yaşadık onları kısaca ben özetleyeyim. Şimdi yani ben çok olumlu olarak gördüğüm şeylerden bir tanesi birazcık daha sağlık mevzuatını bilen arkadaşlar bilir ki eğer bir kişi hali hazırda kayıtsız bir göçmen ya da ikamet etmesi gereken şehirde yaşamıyorsa acile başvurduğu zaman tam ücret yani herhangi bir SGK'sını kullanamıyor eğer olsa bile. Kayıtsız göçmenler ise çok farklı uygulamalara gidiyor ücretlendirmede. Ancak bunun herhangi bir sosyal güvenlik olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişilerin kapsayacağına dair özellikle COVID kapsamındaki hem tedavinin hem testin hem de koruyucu malzemenin bu önemli bir karardı. Bundan öncesinde de 9 Nisan'da bu acil hal kapsamına alındı. Bunun da şöyle bir durum oldu. Yani acil hal ne demek? Türkiye'de eğer siz bir acil durum nedeniyle hastaneye başvurduğunuz zaman bunun içerisinde mesela bir mide kanaması şu anda verebileceğim bir örnektir ya da bir kalp kriziyle siz bir ücrete tabi değilsiniz SGK'nız varsa. Ama normal şartlarda bir poliklinik hizmeti kapsamında verildiği için daha önce COVID esasında belirli bir muayene ücreti vardı ya da belirli testlerin ücretleri vardı. Bunların hepsi acil kapsamına alındı. 13 Nisan'la beraber ise herkes diye söylendi. Ancak burada yani yaşadığımız uygulamada farklı sorunlar yaşayabiliyoruz. Çünkü şöyle bir durum oldu. Mesela yeri geldiğinde şöyle bir gerçeklik var. Eğer testi negatif çıkarsa ne olacak? O zaman kişi COVID bu mevzuata kapsamına girmiyor. Peki o zaman ne oluyor? Ama şöyle bir durum da var. Testi negatif çıktı ama belirli belirtiler var. Bu belirtiler nedeniyle tomografisi çekildi ve kişi COVID-19'muş gibi bir tedavi kapsamına alındı. Ancak o zaman ne yazık ki bu mevzuat geçerli olmuyor. Enteresan.
Ee, Değişik geldi bana. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Daha açabilirim konuyu ama Şimdi ben şunu anlamadım. COVID-19 sürecinde eğer kişiye COVID-19 pozitif teşhisi konulursa o zaman bu anlamdaki tedaviye erişebiliyor. COVID-19'a ilişkinki tedaviye erişebiliyor. Peki o sırada kayıt dışı olduğunu düşünelim bir de bu kimsenin ekstra. Başka bir kronik rahatsızlığını nedeniyle tetiklendiği veya kronik rahatsızlığa sebep olduğu COVID-19'un kalp krizi geçirmesine sebep oldu diyelim ki. O zaman ne yazık ki diğer sağlık sorunları kapsam dışı. Yine de hani COVID-19'un tetiklemesinin veya sebep olması etki etmiyor kapsam içine Hayır. alınması için. Hayır. Tamam, anladım. Hı hı. Benim diğer dediğim şey ise şuydu. Şimdi belki çevreden çok duyuyoruz. Mesela testi negatif çıktı ama tedavi başlandı gibi. Bu şu şimdi COVID için yapılan sürüntü testi dediğimiz test belirli hassasiyet açısından evet yüksek ama zaten hiçbir testin %100 dediğimiz bir başarılı cevap verme oranı yoktur. Genellikle umut ederiz ki yüksek bir derece olsun. Yani bu bütün testler için geçerli. Bu burada atıyorum. Yani COVID'e dair değil, bütün hastalıklar. Hayır, bütün hastalıklarda. Yani kan testlerinde bile bazen sonuçlarınız biraz yanlış. Yani bu biraz yanlışı esasında daha önceki testleriniz ve sizin genel durumunuzu yorumlayaraktan burada herhalde makinede bir sorun var. Makine hatası verme gibi ya da o hassasiyet açısından değerlendirilmesi gerekebiliyor. Ama burada makine hatasından bağımsız bu testin kişi pozitif olduğunda atıyorum 100 kişide 100'ünün de pozitif, 60'ına pozitif veriyor, 40'ına negatif verebiliyor. Bu bir örnekti. Yani %60'ına... Galiba semptomlar birazcık yol gösteriyor hekimlere tedaviye başlanması için. Yeri geldiğinde kişinin temaslı olması, semptomatik olması, en azından belki tomografiyle yani akciğer tomografi çekildiği zaman eğer belirli bir akciğerde görüntüler varsa buna dair tamamen bu kişi evet esasında COVID ama testi negatif çıktı dendiği zaman COVID tedavisi başlanıyor. Peki bizim yaşadığımız sorun ne? Özellikle göç ve sağlık konusunda. O zaman bu mevzuatın dışında kalıyor. O zaman bütün esasında giderleri karşılamak zorunda kalıyor kişi. Her ne kadar testi negatif ama tomografisi pozitif çıksa da. Bilmiyorum daha net anlaşıldı mı? Anladım. Net anladım. Bu yani PCR'ın da tanı konuluyorsa bunun sonuçlarına erişebiliyor. Fakat o tanı olmaksızın yani o PCR'da enfeksiyon hastalıkları bu tanıyı koymadığı sürece bu kapsam içinde olmuyor. Aynen. Evet. Bu tabii maalesef açık da yaratıyordur ama bir yandan da galiba bu prosedür bütün herkes için geçerli. Yani kişinin statüsünden bağımsız olarak halihazırda yürütülen bir prosedür. Böyle değil mi? Yani evet kayıtlara geçme açısından bu doğru. Ancak eğer kayıtsız bir göçmen ya da SGK hani genel olarak şöyle diyelim SGK'sı olmayan bir kişiyle böyle bir sürece dahil olduğu zaman bu ücretlendirmeler çok yüksek olabilir. Üstüne üstlük diğer şartlarda yaşadığımız diğer sorun ise keşke bu mevzuatla beraber yani bu süreçte herhangi bir şekilde farklı şehirlerde bulunmanın herhangi bir kolluk kuvveti ile ilişkilendirilmeyeceği ya da çağrılmayacağına dair bir açıklama yapılsaydı. Çünkü ne yazık ki başvuranlardan şunu biliyoruz kendileri korktukları için yeri geldiğinde ateşleri de çıksa yakınlarında birisinin Covid olduğunu öğrenseler de kendileri halledebileceği sürece tedavi almıyorlar ve hastanelere başvurmuyorlar. Çünkü ikamet etmesi gerektiği bir şehirde bulunmuyorsa polisin çağrılmasından ve herhangi bir başka bir süreçte karşılaşmak istemediğinden korku nedeniyle başvurmadığı oluyor. Anladım. Bu benim mevzuata dair son slaytımdı. İsterseniz aradan birkaç soru da alalım. Sonrasına dair ben biraz özetlerim. Aslında hani sorular pek mevzuata ilişkin değil. Hep daha çok tedavi, teşhis vesaireye ilişkin ki sorular var. O yüzden devam edebiliriz diye düşünüyorum. Tamam. O zaman ben direkt şöyle yapayım. Konuya dair 13. slaytı açabilirsek
Ben direkt hizmetlerde erişimde yaşanan sorunları bir ele alalım derim. Çünkü bunun bir kısmına esasında değindik. Burada temel olaraktan şimdi hep bu dediğimiz sağlık hakkı, sağlık hizmetlerini bilme. Şu gerçeklik de var. Hani daha vatandaş birçok kişi tam olaraktan sağlık hizmeti, haklar açısından ne kadar hepimiz bunu biliyoruz? Bu bir soru işareti. Ve göçmenlerden ise direkt geldikleri zaman bu konuların bilinmesi ve bunlara temel olaraktan başvurması beklenebiliyor. Bu da çok mümkün değil. Burada sağ olsun sivil toplumun çok büyük bir rolü var. Çünkü sivil toplumdaki birçok arkadaşlar bu konuda hem içerikli yani hem hakları hem de hangi hizmetlere nasıl erişeceklerine dair bilgilendirme yapıyorlar. Ama keşke hem bunun kamu tarafından böyle bilgilendirmelerin yapılabildiği belirli alanlar olsa. Bu belki daha kapsayıcı, belki de herkesi kapsayan bir şey olabilir. Yani sadece kurumsal olaraktan bir sorun yaşadığımız zaman gittiğimiz değil, bir bilgilendirme amaçlı belirli mekanlar, belirli başvurabileceğimiz yerler olsa diyorum. Bunun içerisinde az önce benim ele aldığım, şimdi kurumsal bürokrasi kısmı şöyle, devlet hastanelerinde özellikle yaşanan bir yere ödeme yapılması, bir yere kayıt yapılması, sonra yani bir sağlık çalışanıyla yüze gelme ve tekrardan bu prosedürler içerisinde yeri geldiğinde göçmenlerin nasıl diyeyim kaybolduğunu görebiliyoruz. Yani benim kendi çalışmam sırasında yaptığım görüşmelerde bazen kişiler hani o farklı yönlendirmelerin ortasında artık günün belirli bir saatine gelince vazgeçtim diyenler olabiliyordu. Eve döndüm gibi. Çünkü belirli şartlarda belki bunlara gerek var ama acaba bunlara dair neler yapılabiliriz de ben bir soru işareti olarak ortaya bırakıyorum. Tercüman her tarafta bulunmaması ve Arapça dışında diğer tercümanların kamu kurumlarında ihtiyacımız var. Sivil toplum sayesinde birçok şey esasında yapılmaya çalışılıyor ama bunun esasında kamu esasıyla bir keşke verilebilse diğer dillerde de. Deniz Hanım tam burada aslında bir soru var. O yüzden birebir bağlantılı olduğu için onu da sormak istiyorum. Nehir Gök sormuş. Demiş ki merhabalar, iyi yayınlar. Halk Sağlığı internet sitesinde özel gün ve haftalara yönelik farkındalık amaçlı yayınlanan bildirimlerin yabancı dil özelliğiyle yayınlanması mümkün müdür? Eğitim ve farkındalık açısından daha fazla kişiye erişilebilmesi için STK'lar ile işbirliği yapılabilir mi? Diye hem tam bunu konuştuğumuz için atlamak istedim orada o soruya. Anladığım kadarıyla halk sağlığından kasıt halk sağlığı müdürlüğünün sayfası olması lazım. Evet, yani evet. Kamunun yani şeyi. Keşke çünkü esasında baktığımızda ne gibi bir sorunumuz var? Bütün belirli görev kapsamları birbirinden hep ayrı. Hani bu bütçelendirmede de ayrı ve uygulamada da ayrı. Bu ne demek oluyor? Sağlık konusunda birçok yapılan şey, evet saat projesinde bir ortaklaştırmaya gidildi. Çünkü orada Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü işin içerisinde. Ancak belirli Sağlık Bakanlığı'na bağlı departmanlarda tamamen hani kendi alanında vatandaşlara temel alan bir çalışma sürdürülüyor. Bence keşke olabilse her ne kadar hani dediğim gibi ben kamu kurumunda şu anda çalışmıyorum. Bundan dolayı bir temsiliyet söz konusu değil. Ama bence aynen dediğiniz gibi buna ihtiyaç var. Bu sadece Arapçada değil, diğer dillerde de ihtiyacımız var. Belki pandemi sürecinde esasında görülürse pandemi sürecinde bazı belgelerin tercümeleri yapıldı ve dağıtıldı. Mesela göçmen sağlığı merkezlerine Arapça broşürler dağıtıldı. Bilgilendirme amaçlı korunma yöntemleri konusunda. Ancak tabii hani bunun farklı ortamlarda özellikle dijitalde artık birçok şeyin dijitalde yapıldığını düşünürsek ve sadece Arapça olmaması çok daha iyi olur diye düşünüyorum ben de. Doğru, herkese erişebilmek için dil çeşitliliğini artırmak daha kapsayıcı ve daha çok kimseyi geride bırakmama hedefine de uygun bir yöntem olacaktır. Ben yine size bırakıyorum. 13. slide demiştiniz en son orada. Ama güzel sorular geliyor. Yapabileceğim bir şey yok. Yo, bence kesinlikle açığım yani. Eğer soru oldukça siz aradan girin. Ben de aynı zamanda hani konuyu daha tamamladığına da inanıyorum. Belki daha detaylı bir bilgilendirme ya da belirli konuların daha anlaşılmadıysa da yazarsa arkadaşlar büyük zevkle ben açıklamaya çalışayım. Burada benim sıraladığım şeyleri yani detaylandırırsam burada az önce bahsettiğim gebelik tabi çocuk aşılarında yaşadığımız daha çok az önce de bahsettiğimiz tekrar etmeyeceğim. Kayıtsız göçmenlerde ve ikamet
ikametgahı olmayan yer, yani ikamet dışı belirli yerlerde bulunan kişilerin özellikle bu kapsamda sorun yaşıyoruz. Bu konuyla ilgilenen diğer arkadaşları şuna davet ediyorum. Her ne kadar tüm göçmenleri kapsamadısa da Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları belirli aralıklarla yapılıyor. TNSA 2018 yayınlandı yeni. Ve TNSA 2018'de ilk defa Suriyeli mültecilere dair bir başlık açıldı ve onların da gebelik, çocuk aşıları açısından belirli verileri paylaşıldı. Bu konuyla ilgilenen arkadaşları hani buna bakmaya tavsiye ediyorum. Onun dışında çalışmalarda AFAD'ın çalışmaları olmuştu. En son olarak da 2019'da Dünya Sağlık Örgütü'nün yürüttüğü bir çalışma var. Ondan da belirli veriler var. Ama belki burada tekrardan altını çizmek istediğim sorun şu. Bizim en çok yaşadığımız sorunlardan bir tanesi veri. Çünkü bir açıdan uluslararası çalışmalara baktığımızda şunu görüyoruz. Evet, veri toplayanlar da oluyor, görüşmeler yapan ya da anket uygulayan. Çünkü veri toplamanın farklı yöntemleri var ama halihazırda kayıtlı verilerden birçok çalışma yapma şansınız var. Bu mesela yeri geldiğinde şu yapılabiliyor. Ben örnek olaraktan Almanya'da farklı ülkelerden gelen insanlar yaşıyor ve geldikleri yerlere göre belirli hastalıkların görülme sıklığı değişebilir. Bu herhangi bir şekilde kesinlikle kişilerin hani terminoloji olarak mimlenmesi anlamına gelmiyor ama mesela şunu diyebiliyor orada bir çalışmacı. Diyor ki diyabet hastalığı işte Türkiye'den gelenler ya da Pakistan'dan gelenler ya da farklı ülkelerden gelenler arasında şu grupta daha fazla görülüyor diyebiliyor. Peki o zaman bunun nedenini anlayalım. Çünkü o zaman tam da bu. Bizim derilerle en büyük ihtiyacımız budur. Eğer biz deriz ki yani Türkiye'den gelenlerin belirli grupta daha fazla diyabet hastalığını olması demek bizim birebir o zaman bu kişilere yönelik farklı çalışmalar yapılabileceği, farklı bilgilendirme yapılabileceği anlamına geliyor. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Yani sağlık hizmetlerini toplumun değişen yapısına göre şekillendirmek zorundayız. Onun dışında özellikle benim altını çizmek istediğim, burada az önceki slayta dönersek oradan birkaç başta tekrardan ele alabilirim ben. Buradaki slaytta özellikle isteğe bağlı düşük ve cinsel şiddet mağdurlarında hamilelik sonlandırma konusu. Bu genel olaraktan Türkiye'de genel bir sorun. Yani vatandaş olan olmayan şu anda isteğe bağlı düşük olaraktan biz adlandırıyoruz. Bir olaraktan genel toplum arasında bilinen kürtaj. Ne yazık ki kürtaj uygulayan yerlerin çok azalmış olması her ne kadar mevzuat itibariyle buna hak olmasına rağmen, hak olaraktan belirtilmesine rağmen yani 10 haftaya kadar gebelik tarihinden itibaren. Şimdi burada nedir peki önemli olan? Tam da bu noktada şunu görüyoruz. Evet, mevzuatta olan şeyler uygulamada çok farklı olabiliyor. Diğer önemli konu bu kronik hastalıklar kapsamında özellikle HIV ve hepatit C'de çok sorun yaşadığımız sorunlar yaşandığı mevcut. Yani kişilerin HIV ve hepatit C hastalıklarının tespiti eğer ülkeye gelmeden önce yapıldıysa bu tedaviye erişemiyor. Ama mesela şöyle örnek vereyim. Kişi bu kapsamda kural dışı olan tüberküloz var. Tüberküloz eğer kayıtsız bir göçmense bile yatarak bir tedavi yapıldığı zaman ücretsiz şekilde tüberkülozun tedavisine erişebiliyor. Bu çok önemli. Yani bunun bilinmesi de önemli. Hem sivil toplumda çalışan arkadaşlar tarafından. Keşke tabii ki burada göçmenlerin bilmesi de çok önemli. Keşke bu bilgiyi daha yaygınlaştırabilsek. Çünkü tüberküloz, şimdi biz COVID'den bahsediyoruz. Ancak tüberkülozun yayılma ve bulaşıcılık durumu çok daha kritik ve sonuçları çok daha ağır olabilecek bir durum. Onun dışında benim özellikle... Deniz Hanım, ben tam burada size gerçi tüberküloz ve HIV dediniz ama bir de tabii son dönemde çok duyuyoruz SARS, COVID'in de bir çeşidi olan SARS, MERS. Bu hastalıkların göç sırasında taşınmasını engellemek için WHO'nun işte rehberliğinde belki de bir takım önlemler vesaire vardır diye tahmin ediyorum. Ülkelere önerileri olduğu var mı? Vardır değil mi? Yani öyle şimdi... baktım ki var mı diye düştüm ben de. Yani şunu söyleyebilirsin. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirli önerileri olabilir tam da dediğiniz gibi. Yani uygulama ya da bir yaptırımı söz konusu değil ama tavsiyeleri olabiliyor. Şimdi bu kapsamda herhangi bir şekilde yolda olan kişilerin bir taramadan geçirilmesi gibi bir durum söz konusu değil.
Tarıma değil de belki hani özel ihtiyaç sahibi olan, hassasiyeti olan kimselerin ilaç, tıbbi malzeme ya da medikal cihaz gibi işte cihazlara, medikal cihazlar gibi yardımlara erişimine ilişkin belki bir işte sağlık politikasına yönelik rehber vesaire bir şey hazırlanmıştır. Bu yüzden daha farklı uygulamalar gelişiyordur diye düşündüm. Yani farklı nasıl diyeyim, yani farklı hastalıklar farklı ülkelerden gelindiği zaman daha sık görülebiliyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. Mesela bu illa da SARS değil de farklı bulaşıcı hastalıklar bazı ülkelerde daha endemik, yani daha sık görülen ve neredeyse toplumun bir kısmında görülmesinin çok normal karşılandığı hastalıklar var. Bu hastalıklar kişilerle beraber evet taşınma riski var. Mesela buna bir örnek, her ne kadar leşmanya hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Bu da bulaşıcı hastalık. Farklı tipleri var. Yani bir deride daha görünür bir halde olabiliyor da iç organlarda olabiliyor. Bu esasında Türkiye'de de bazen karşılaşıyoruz. Her ne kadar bu çok sayılı olsa da karşılaşmamız nedeni de daha çok güneyden girişlerde bazı kişilerin taşıyıcı olması üzerinden. Burada bizim için önemli olan kısım şu: bunun herhangi bir şekilde kişinin ülkede bulunma durumunu etkilememesi üzerinden tanı konulup tedavisinin sağlanmasının altını çizilmesi lazım. Burada tabii mesela bizim ülkemizde görünmeyen bazı hastalıklarla da karşılaşabiliriz. Bu da çok mümkün. Halihazırda belki şunu da söyleyebiliriz. Yani iklimsel bir değişimle beraber belirli hastalıkları daha sık görmeye de başlayabiliriz. Hem dünyanın farklı yerlerinde hem Türkiye'de. Bunlara dair bilgilendirmeye dair evet belirli şeyler var ama birebir göçmenlerin hizmetleri erişiminin sağlanması daha çok hak temelli bir şey bakış açısıyla farklı ülkelerde ne gibi şeylerin yapılmasına gerektiğine dair tavsiyeler mevcut. Bunu söyleyebilirim, belki açıklayıcı olduğumu tam bilmiyorum. Oldu. Yani şöyle tam olarak sormak istediğim buydu. Tavsiyeler sonuçta her devletin kendi yetki alanı var ve tavsiyeler ancak doğrudan yaptırımı olmasa da ilgili politika değişikliğinde veya rejimlerin tespitinde önemli rol üstlenebiliyorlar. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye kararları veya uygulamasını göstermeye dair rehberlerde sağlık profesyonellerinin yeniden Amerika'yı keşfetmesine sebep olmaksızın doğrudan işte bunu uygulayarak hızlıca sonuç almasını sağlayacak mekanizmalardır zannediyorum. O zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yönde belki o coğrafyaya ilişkin yaygın görülen hastalıklar olmasa da salgın hastalıklar veya başka tür kronik hastalıklar da olabilir. Olmasa da diğer bölgelerdeki yaygın görülen işte endemik sayılan veya sayılmayan hastalıkların göç, transfer ülke olan veya hedef ülke olan ülkelerde nasıl uygulanacağını, nasıl tatbik edileceğine dair de rehberlerine erişilebiliyor diye anladım. Bu da aslında kolaylaştırıcı olur her anlamda. Tabii yani burada çünkü tedavi protokolleri zaman içerisinde değişebilir. Bu farklı bir durum. Ama göç başlığı halihazırda Dünya Sağlık Örgütü'nün kapsamında bir konu. Yani bu özellikle de Dünya Sağlık zirvelerinde konuşulan ve artık sayılar arttıkça, yani dünyanın her yerinde sayılar artıyor. Bunu örnek verebiliriz her türlü şekilde. Bu daha önce duyduğumuz Güney Amerika'da, hani her ne kadar bize uzak olsa da şu anda en çok mülteci ya da göçmenin ya da daha doğrusu mültecilerin geldiği ülkelerden bir tanesi mesela Venezuela. Çünkü yaşanan, kendi ülke içerisinde yaşanan sorunlar nedeniyle çok büyük bir göç veriyor şu anda ve bir anda son 2 sene içerisinde inanılmaz bir hızla beraber şu anda yani en fazla mülteciyi veren ülkeler arasına girmeye başladı. Daha önce hiç duymadığımız bir ülkeydi. Yani bu İkinci sırada şu anda Suriye'den sonra. Yani bu her tarafta yaşanıyor. Tabii şu anda Türkiye'nin konumu itibariyle yaşayan mülteciler ve bütün göçmenlerin sayısı en yüksek ülke kapsamında devam ediyoruz. Ancak göç hareketi herhangi bir şekilde devam edecek. Bu farklı olaylar nedeniyle de olabilir. Ve bizim buna dair yapılandırmamız, özellikle sağlık sistemimizi yapılandırmamız, hem kişilere hak temelli olarak hizmet sunabilmemiz hem de toplumun geneline bir iyilik halinin sağlanması amacıyla bence gerekli bir şey.
Sizin başka sorunuz var mı? Ben iki konuyu da orada iki başlığı ele alıp esasında kendim yani slaytlar açısından kapatacağım. Slaytları kapattıktan sonra soruları Tamam. gideriz. Epey var şimdi. Ben hepsini soramadım. Denk geldikçe sordum. Ben özellikle iki tane burada doğum, çünkü bu doğum konusu esasında çok hassas bir konu. Annenin yeri geldiğinde gerekli zamanda zamanında müdahale yapılmadığı zaman annenin ve bebeğin hayatını riske atabilecek bir durum. Ancak doğum acil kapsamında ele alınan bir durum değil ve bundan dolayı da bir ücret talep ediliyor. SGK'sı olmayanlara da ne yazık ki bazen kişilerin bu ücreti ödeyemeyeceği durumlarda da hizmete erişemediği oluyorlar. Bence inşallah umuyorum bu konuda belli çalışmalar yapılmaya başlanacaktır. Çünkü bunun ne yazık ki çok ağır sonuçlarıyla karşılaşabiliyor anneler. Diğer konu ise sağlık turizmi genelgesi. Bunu da sivil toplumda çalışan birçok arkadaş bilir. Bu bizim yaşadığımız sorunlardan biri. Çünkü az önce de belirttiğim gibi kayıtsız kişilere dair hiçbir mevzuatın bulunmaması açıkçası bence mevzuatta bir açığı gösteriyor. Çünkü bu kişiler başvurduğu zaman hastaneler bu kişilere dair nasıl bir ücretlenme yapılacağını da bilemiyorlar. Ve halihazırda ellerinde olan ülke temelli bir ücretlendirme skalası koyulduğu sağlık turizmi genelgesine tabi tutuluyorlar. Ancak bu kişiler turist değil ve bu ücretleri ödeyebilecek durumda değiller. Ve bu şekilde ücretlerin talep edilmesi çok ağır sonuçlara neden olabiliyor. Ne yazık ki yeri geldiğinde de ölüme. Onun için bence burada da bir mevzuata ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi sorularla size bırakıyorum. Bu gerçekten çok önemli bir konuydu söylediğiniz. Tabii ki hedef herkesi kayıt altına almak. Yani böylece temel hak ve hizmetlerin erişiminin önündeki önemli bir adım olduğu için kayıt sürecini tamamlamak. Fakat her zaman hani realiteye de baktığımızda kişiden kaynaklı sebeplerden veya kayıt altına alacak olan taraftan kaynaklanan sebeplerden dolayı kayıt altına alınamamış olunabiliyor. O yüzden bunun da düzenlenmesi önemli bir halk sağlığı açısından da bireyin sağlığı açısından da tehdidi ortadan kaldırıcı ya da hafifletici bir düzenleme olabilir. Ben şimdi heyecanla sorulara geçiyorum. Bir dakika şöyle açıyorum. Öncelikle epey soru var. Ben hani eğer atlarsam tekrar dönüp kontrol ediyorum. Yani muhakkak döneceğim diye endişe etmesin arkadaşlar diyelim. Ali Aliyev sormuş. Ali Aliyev'in birkaç tane sorusu var. O yüzden birleştirebilir miyim diye bakıyorum ama birleştiremeyeceğim galiba. Yabancı öğrenciler için öğrenci kaydı yaptırdıktan sonra ilk 3 ay içerisinde GSS başvurusu yapmak zorunluluğu var. Eğer yapılmazsa bir daha yararlanılamıyor. Bu da sağlık hakkı ihlaldir diye yorum yapmış. Soru değilmiş. Doğrudur. Belki bu şeyi de boşluğu da tanımlayarak zamanında yapılmazsa ne tür bir yöntemle yapılabiliri tanımlamak gerekebilir. Yine Ali Aliyev demiş ki 5510'un 64. maddesine göre bazı HIV ile yaşayan bireylerin de ilaçları kesildi diye yorum yapmış. Bunda zaten bahsetmiştiniz siz son düzenleme sonrasında. Kronik rahatsızlıkların veyahut HIV ile beraber birkaç kronik hastalıkların tedavisinde sorun yaşanan haller var. Mesela hepatit C. Hem tedavisi çok pahalı hem de bahsettiğiniz bu menşe ülkesinde veya geldiği ülkede tanının olmaması, buraya geldikten sonra gelişen sağlık koşullarının tedavisine ilişkin uygulama pratiği nedeniyle özellikle hepatit C'ye ilişkin ve HIV'ye ilişkin sorun yaşanıyor. Ben daha önce sizinle yaptığımız konuşmalardan da hatırlıyorum. HIV ve hepatit C'nin göçmen topluluklarda biraz daha sık karşılaşıldığına dair bir araştırmadan mı bahsetmiştiniz? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, hayır, daha sık olması gibi bir durum değil ama şöyle diyelim, bu toplum olaraktan hani Türkiye'de bir artışa geçti. Hem Türkiye vatandaşları arasında hem de göçmenler arasında. Esasında bunu şuna da bağlayabiliriz. Biz tabii ki diğer birçok Avrupa ülkesi ya da Amerika'ya karşılaştırdığımız ya da bazı Güney Amerika ülkelerine karşılaştırdığımızda Afrika'yı hiç saymıyorum. Çok düşük sayılar. Bundan dolayı çok uzun süre hani
Belki eskiden 90'larda ilk biraz sayılar çıkmaya başladığında özellikle de Avrupa'da tanı konmasıyla beraber bir korku yaratıldığı zaman Türkiye'de çok bahsedilen bir konuydu. Ama şunu biliyoruz ki 2000'lerden itibaren Türkiye'de çok da konuşulan bir konu olmadı HIV. Peki neden? Çünkü bizde sayılar çok düşük. Ama esasında tespit edildiği zaman bildirimi zorunlu. Ama buna dair çalışmalarımız var mı? Yani belirli sosyal yani STK'lar dışında kamuda hani HIV'e dair bilgilendirmedir, buna dair koruyucu hizmetler kapsamında belirli çalışmalar yapılmasıdır. Bu şu an mevcut değildi. Yani şu anda belirli çalışmalar başlayacak gibi gözüküyor. Her ne kadar bu gibi toplantıların dışında olsam da gördüğüm kadarıyla hani artış oranı o kadar yüksek ki her ne kadar sayılar hala çok düşük. Çünkü eğer belirli sayıları karşılaştırdığımızda Türkiye'de sıfır, yani yani toplum içerisindeki baktığınızda 0,1 oranında gözüküyor. Bu Afrika'daki belirli ülkelerde o kadar yüksek ki bizde de yani bu yönetimsel açıdan uzun süre dikkate alınmamıştı. Bundan dolayı herhangi bir şekilde toplumlar arası bir farklılık söz konusu değil, ancak toplumun genelinde, toplumdan da kastım vatandaş olan ve olmayan bütün herkes açısından bir artış var. Tabii şöyle bir sorun var. Burada olumlu olaraktan belirli merkezler bunun içerisinde Şişli mesela belediye kapsamında herhangi bir isminizi herhangi bir şekilde deklare etmeden de siz test yaptırabiliyorsunuz. Bizim bu gibi anonim test merkezlerine kişilerin herhangi bir şekilde damgalayıcı davranışla karşılaşmayacaklarını bildikleri ya da eğer bir göçmen kişinin kendisinin yani ülke dışına gönderileceği korkusunu yaşamadan test yaptıracağı ve yerlere ihtiyacımız var. Bu hem kişinin kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından önemli bir konu. Bu herhangi bir şekilde birilerini suçlamak için kullanılmamalı. Ancak hani bir bireyin sağlığının toplumun sağlığını etkilediğini özellikle bir Covid zamanı gördük. Bundan belki umarım bu çıktıları elde ederiz. Yani toplumun sağlığı da bireyin sağlığına iyi gelecektir. İki taraf birbirini bu kadar etkilerken daha kapsayıcı bir şekilde hizmetlerin planlanması ve uygulanması esasında hepimiz için çok daha olumlu çıktılar olacak. Az önce belirtilen bu kronik hastalıklar açısından da ne yazık ki çok büyük ihtimalle kişilerin kronik hastalığının eğer ülkeye girişinden önce pozitiflerdiyse ya da az önce bahseden arkadaş bir seneden, yani bu belirtilen kişiler bir seneden fazla Türkiye'de ve SGK kapsamından çıkartıldıysalar uluslararası koruma altında, evet, bu kişilerin şu anda SGK kapsamı içerisinde HIV pozitif kişilere eğer tedavi başlandıysa tedavileri ödenmiyor. Eğer tedavi kapsamında değil. Anladım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biraz benzer bir soru olduğu için son soru da olsa hemen, yani son soru değil de en son gelen soru. Esra Köylüoğlu sormuş. İyi yayınlar dilerim. Çok güzel bilgiler ediniyoruz. Doğum konusunda bir sorum olacaktı. Hastanelerde doğum yapan 18 yaş altı kız çocuklarının eşleri tutuklandığı için sığınmacılar artık hastaneler yerine merdiven altı Suriye uyruklu kadın doğum doktorlarından hizmet alıyorlar. Hem yasal olmayan yollara girip hem de kendi kabuklarına çekilip kayboluyorlar. Bununla ilgili bir yorumunuz var mıdır? Şimdi o zaman tabii şeye gideceğiz. Şimdi 18 yaş altı çocuk gebelikler. Burada tabii diğer bir yaş limiti de var. Çünkü 15 yaş üstü olup olmamak da önemli bir limit. Burada eğer kişi 18 yaş altıysa ve evliyse, ki bu 15-18 yaş arasında, bunu da hani şöyle öngörelim. Kişi kendi isteğiyle evlendiyse ve çocuk sahibi olacaksa o zaman bu bir kanuna aykırı olarak gözükmüyor. Ancak 15 yaş altı olduğunuzdan itibaren direkt konu bir suç olaraktan gözüküyor. Bundan dolayı da polis çağrılıyor. Halihazırda öyle bir dilemmadayız ki keşke çocuk evlilikler olmasa ve keşke çocuk gebelikleri olmasa diye başlamak isterim. Bunun için tekrardan şeyi hatırlatmak isterim. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmalarında buna dair önemli veriler var. Çünkü ne yazık ki diğer bir gönderme yapacağım durum ise biz mesela bu konuların bildirildiğini biliyoruz ama biz bu kamudaki verilere ulaşamıyoruz. Bu da bizim diğer önemli bir sorunumuz. Çünkü buna dair nerede, hangi bölgede daha fazla varsa, daha fazla çalışma yapılması gerekiyorsa bunu sadece el yordamıyla belki kamu kurumunda, yerelde çalışan, ilçede çalışan arkadaşlar biliyor ya da sivil toplumda arkadaşlar biliyor.
Evet, belirli evde doğumların olduğunu görüyoruz. Özellikle yanılmıyorsam Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmasında da belirli yaş gruplarında evde doğumlar olduğu belirtiliyor. Buna dair her türlü şekilde en sağlıklı şartlarda doğumların yapılabilmesi için hijyenik şartların da sağlandığı hastanelere başvuruların yapılabilmesi ve bunun da daha çok araştırılıp buna göre düzenlemelerin yapılması lazım. Ama öyle bir şey olması lazım ki buna teşvik de olmaması lazım. Bundan dolayı belki sosyal açıdan yapılacak belirli desteklerdir ya da tespit edilen durumlara dair sağlanacak hizmetlerdir. Belki de bu şekilde sosyal hizmetlerin de işin içinde olduğu bir şekilde yürütülebilse, bu sadece kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları da değil, bizim sosyal hizmetler gibi önemli bir birimin de bunun içerisinde en başından, hani bu gebelik süreci, çünkü doğum ne demek? 9 ay geçmiş esasında bu süreçte. Ve biz kişiden 9. ay doğuma geldiği anda haberdar oluyoruz. Peki takibi yapıldı mı? Bu konuda çok büyük bir eksiklik var. Bu süreç içerisinde bir sağlık sorunu yaşasa, sadece ve sadece gerçekten önemli bir sağlık sorunu yaşadığı zaman hastaneye başvurular oluyor. Yani ben yine tekrardan şuna dönmek isterim. Orada tabii şunu da söyleyebiliriz. Acaba doğum kontrol yöntemlerine erişebildi mi? Çocuk sahibi olmak istiyor muydu? Yani bütün bu sorular geliyor. Biz bunun en sonuna bakarsak, en sonuna müdahaleden çok belki de bu şartların ortaya çıkmasına dair birazcık daha farklı yöntemler, uygulamalar olursa bunun, yani 15 yaş altı gebeliklerin önüne geçebiliriz diye umuyorum. Tam da dediğiniz gibi aslında bu mücadele, yani herkesin eşit koşullarda eşit hizmetlere erişebilmesi için çok kapsamlı ve kapsayıcı uygulamalar tasarlanması gerekiyor ki sadece sağlık hizmeti değil, onunla beraber hak ve hizmetler işte de erişilebilsin. Eğer hani 15 yaşın altında yani zorla evlendirilmenin makul görülmediği, yasak olduğunu hani bilinse belki de itiraz etme hakkı olduğuna erişebilecek çocuk diyelim. Ben hocam bir soruya geçeceğim. Hocam diyorum Deniz Hanım'dan. Zaten hocam yani doktor ünvanınızla beraber zaten öylesiniz ama şöyle bir soru var. O yüzden daha çok hoca demek istedim size. Deniz Küçükşen 2019'da doktora tezinizde sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimi metropol uydu şehir karşılaştırmasını İstanbul, Eskişehir özelinde yaptığınızı da biliyoruz. Diğer illere yönelik ve Ankara özelinde yapılmış olan benzer bir çalışma var mıdır? Bu karşılaştırmada ne gördünüz diye ben ilave edeyim çıktısında. Hani kısaca, bilmiyorum koskoca tezi 3-5 cümleyle ne kadar özetlenebilir ama. İlginç bir soru. Şunu söyleyebilirim, yine belki hatırlatacağız ama yani veriler açısından, şimdi veri toplamak bu hem akademide hem de sivil toplum açısından meşakkatli bir iş. Yani bu maddi ve zaman açısından belirli gereksinimler ihtiyaç var. Hem insan sayısında hem de bu belirli bir zamana yayılıyor. Bundan dolayı keşke çalışmalar yapılabilse ama kolay değil. Şimdi bunların içerisinde ben eski bir çalışmaya gitmek isterim. Bence önemli çalışmalardan bir tanesi 2001 yılında Sema Buz tarafından yapılmış. Ben onun tezini okumuştum. Birkaç uydu şehri kapsama alıyordu. Tabii o zamanlar sayılar çok düşük. Ondan da sonra Uğur Yıldız'ın yaptığı bir çalışma var. Daha sonra ise şu anda isim aklımda değil, bir çalışma daha var. Bunların hepsi tez. Doktora ya da yüksek lisansı? Doktora. Yani Uğur Yıldız'ın yüksek lisans, diğer iki kişinin ise doktora. Şimdi bu kişilerin yeri geldiğinde şöyle bir durum da oluyor. Mesela biz tıp alanında yaptığımız çalışmaların sunumunda daha farklı davranıyoruz. Belki biraz daha veri temelli ve verilerin açık açık söylenmesi gerektiğinin bir kültürü diyelim ya da alışkanlığı var. Sosyal bilimlerde ise genellikle hiçbir şekilde kişinin kim olduğuna ulaşılmasını önlemek ve belirli mahremiyet tutabilmek için orada mesela Uğur Yıldız'ın çalışmasında hangi uydu şehirde yapıldığını göremezsiniz. Sadece belirli uydu şehirler olduğu söylenir. Bu gibi farklılıklar var ama daha sadece ve sadece belirli, yani karşılaştırmalı değil, belirli uydu şehirlerde yapılmış çalışmalar da var. Bunun içerisinde bir tez daha vardı esasında. Ama şimdi hem onu söyleyebilirim ama ben bundan şunu getirmek istiyorum. Şimdi birçok
dernek çok farklı uydu şehirde çalışıyor. Keşke burada tam da bunu söylemek istiyordum. Burada bizim STK'larla akademinin beraber ve dataların yeri geldiğinde belki bir danışmanlık kapsamında, yeri geldiğinde keşke bu gibi verilerin toplanıp bir raporlanmasına, sağlık verilerinin birazcık daha yorumlanmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Burada benim vereceğim diğer örnek tamam buldum. Önal, 2015 Önal soyadı ve Mücaz ve arkadaşlarıyla yaptığı bir çalışma vardı. Bunlar mesela sadece ve tekil olaraktan belirli uydu şehirlerde yapılmış çalışmalardı. Tabii o zaman şunu söylemem gerekiyor. Ben neden bir uydu şehirle metropolü karşılaştırmak istedim? Bunun temelinde esasında aynı ülke içerisinde kanun ve yönetmeliklerin benzer olmasına rağmen uygulamada daha sonra alt yönetmeliklerle nasıl hizmetin erişiminin değiştiğini göstermek istiyordum. Daha doğrusu ben bunu gözlemliyordum kendimi çalışırken. Bunun da ne gibi farklılıklar var ya da ne gibi sorunlar yaşanıyor. Benim açımdan bunu ben iki yönlü ele aldım. Yani hem sığınmacı ve mültecilerle görüşmeler yaparaktan aynı zamanda sağlık çalışanları, daha kendi sağlıkçı olaraktan meslektaşlarla görüşerekten bu kapsamda da sadece ve sadece sağlık profesyonellerini değil, hastanelerde çalışan her türlü birimdeki kayıttan vezneye, güvenlikten oradaki temizlik işçisine kadar herkesle görüşme yaptım ve anket uyguladım. Bu kapsamda da belirli veriler elde ettim. Yani tezimde var. Umarım ben de yakın bir zamanda bunları makaleye dökebilirim. Ama gördüğüm şöyle bir fark vardı. Belki bunu söyleyebilirim. Benim için önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle sağlıkçı bakış açısında uydu şehirlerde mevzuatın daha yardımcı olması esasında hem hizmet alanın hem de hizmet verinin eğer kişi SGK kapsamındaysa çok daha nitelikli bir hizmet sunulmasına yardımcı oluyor. Yani mevzuat... Uydu şehirlerde, metropole Evet. göre. Tamam. Ama tabii burada şöyle farklı şeyler de olabiliyor. Belirli hizmetlerin erişilememediği oluyor ve daha büyük şehirlere gidilmesi gerekebiliyor. Daha küçük uydu şehirlerde. Ya da ne yazık ki birçok başvuran şundan da bahsediyor. Daha damgalayıcı hareketlerle karşılaşabiliyorlar. Bunun kapsamında LGBT pozitif bireyler ya da HIV pozitif olması durumunda belirli tedaviye erişimler neredeyse imkansız oluyor. Daha küçük yerlerde. Ama İstanbul gibi bir şehirde ise kayıtsız olmak ya da SGK'sı olmaması hali hazırda hastanenin daha kayıt aşamasında önemli bir bariyerle karşılaşmasına neden oluyor. Çünkü eğer ücreti ödeyemeyecekse ya da kayıt yaptıramayacaksa zaten hiçbir hizmete ulaşamıyor. Bu durum yeri geldiğinde acilden girişlerde mesela sağlık çalışanlara da farklı bir yük olarak geri dönüş oluyor. Belki bu şekilde çok kısa bir söylemiş olurum, bilmiyorum yararlı Peki olduğunu. sağlık çalışanları açısından farklılık var mı bu iki metropol ve uydu şehir karşılaştırmasında? Şunu söyleyebilirim. Benim elde ettiğim verilerde bunlar belirli hastane temelli, onun için genelleyemem. Yani şöyle, epidemiolojide biz randomize deriz, daha genellenebilir, daha ki herhangi bir önceliklendirmeden bizim tespit ettiğimiz kişilere bir sayılarla tespit edilen kişilere yapılmış diyeyim genel olaraktan ve daha genellenebilen bir çalışma tipidir. Ne yazık ki randomize diye başladığım ama randomize olarak bitiremediğim çünkü hastanedeki çalışma yapısı itibariyle o sırada kime denk geldiyse yapabildiğim bir çalışma oldu en sonunda. Bu çalışma şartları da benim etkilemişti ne yazık ki hastanedeki. Burada şu farkı gördüm. Onun için İstanbul'da 2 hastanede ve Eskişehir'de bir hastanede yaptığım bu çalışmada ilginç olan, benim açıdan beklemediğim sonuç şuydu. Kişilerin daha fazla göçmen ve mülteciyle temas etmesi empati düzeyini arttırdığını gördüm. Tabii ki tekil olaylar ya da belirli alanlarda yaşanan sorunlar ya da mevzuat itibariyle uygulamalarda çok olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz ama benim bu toplamda İstanbul'da 2 hastanede ve Eskişehir'de 1 hastanede edindiğim durum karşılaştırdığım zaman böyle bir farklılık ortaya koyuyor. Yani bizim bilinmeyene dair esasında kafamızda ve belki medyayı ele aldığımızda şöyle bir durum var ya, sağlık çalışanları da medyadan etkileniyorlar. Ve
eğer konuya dair hiçbir temasımız olmadığı zaman, eğer medyada buna dair çok negatif haber yapıldığı zaman bundan hepimiz etkileniyoruz. Bu da anladığım kadarıyla kişinin özelinde hikayesini bilmek, kişinin tekil olaylarda, tekil kişilerle karşılaşıp daha temas etmek, daha empatiyi geliştiriyor. Hı hı. Zor bir şey, kıskaç diyelim bir yandan. Doğru. Bir yandan da neredeyse 2 saate yaklaşıyoruz. 1,5 saate yola çıktık. Birkaç tane soru kaldı. Eğer yorulmadıysanız onlara da devam etmek isterim. Şimdi hemen sıradaki soruya geçiyorum. Araştırmanız bu arada bence hani keşke hemen olsa da okusak solukta diye düşündürdü. Aradaki farkları yani iyi yönlerini ve dezavantajlarını ve avantajlarını birleştirerek bir ideal bir mekanizma, bir sistem oluşturulabilir mi diye bir heves uyandırdı diyelim. Umarım gerçekten hani ilgilerine de ulaşıyordur ilgili araştırma. Gülşah iyi gün sormuş. Merhaba, göç yolunda ya da sınır kapılarında bulaşıcı hastalıklar için alınan önlemler nelerdir? Çok teşekkürler demiş. Buyurun. Buna yaklaşık esasında daha önce siz sormuştunuz soruyu. Evet. Şunu söyleyebileyim, bunu Türkiye temelli sorulduğunu düşünüyorum. Böyle bir çalışma yok. Esasında bunun açık konuşmak gerekirse çok da taraftarı değiliz. Yani bu eğer bir tespit ve belirli kişilerin alınıp belirli kişilerin alınmayacağı bir kriter gibi kullanılacaksa esasında büyük bir insan hakları ihlali olur. Ama eğer amacımız şuysa, atıyorum büyük bir salgın sırasında bu esasında şöyle bir baktığımızda Türkiye'de de yapılan HES kodunun benzeri gibi bir durum. Çünkü ne yapıyoruz? HES kodunda bir kişi pozitifse hareketliliğini kısıtlamaya giden bir uygulama bu. Ama bunda yani umarız ki kişiler kendileri, kendi bilinçleri içerisinde başkalarına zarar vermemek düşüncesiyle bunu yapmazlar. Ancak bir hareketlilik, yani bir şehirden bir şehire hareket ettiğiniz zaman eğer siz pozitifsiniz ve bunu biliyorsanız ve bu kapsam içerisinde başkalarına tehlike atacaksanız bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda belki şöyle bir şey yapılabilir. Hayır, sarı sınır kapısında birebir benim de tanıklık ettiğim, çünkü sınır kapısında çalışmıştım. Böyle bir durum yok. Orada sadece ve sadece bir kayıt yapma amaçlı esasında. Kimlik kaydı var galiba. Sağlık Aynen. kimliği oluşturulmak değil de doğrudan isim, soyisim gibi. Esasında şöyle bir gerçeklik de var. Yani topluca bir geçiş olduğu zaman kişilerin acil sağlık sorunları dışında, yani bu kronik hastalıklar bile dahil, ne yazık ki hemen müdahale etmek çok zor oluyor. Daha sonrasında ama keşke bir sistemimiz olsa. Yani böyle topluca göçleri esasında uzun zamandır Türkiye belki de beklemiyordu diyebiliriz. Her ne kadar bir süredir devam ettiği için buna dair belki yapılandırmalar düşünülebilir. Ancak uzun bir süre olmuştu böyle topluca bir göçün olmadığı. Çünkü bahsettiğimiz sayılar yüzlerce kişi geçtiği zaman orada sağlık hizmeti sunmak özellikle de sınır şehirlerinde çok kolay da değil. Çünkü buna hazırlıklı da değil sınırdaki yerler. Tabii doğru. Buna dair esasında şöyle diyelim, bu bulaşıcı hastalıklar değil de geçen bu şartlarda geçen kişilerin özellikle acil hizmetlerde ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve yeri geldiğinde kendisine bir yerleşim bulduğunda genellikle sınırın ilk safhalarda yakınında bir yerler oluyor. Çünkü kamplar kuruluyor. O kamplar içerisinde de belirli hizmetlerin sunulduğu birimlerin oluşturulması. Benim çünkü denk geldiğim bir örneği paylaşabilirim. Mesela kalp sorunu olan bir bebekle karşılaşmıştım ve eğer acil müdahale yapılmasaydı bu bebek o çadırda ölebilirdi. Bunun için belki anında geçtiği zaman o sırada bir sorun gözükmeyebilir ve bu tespit edilmemiş olabilir ve bunun için bizim daha çok yapılandırmamızın kişilerin ihtiyaçlarını da karşılayacak, hem onların bireysel hem de toplumun sağlığını koruyacak çerçevede olmasını umuyorum. Anladım. Belki doğrudan şunu yapın diye bir protokol düzenlenmeyebilir ama mutlaka bir sağlık ekibinin sağlık acil en azından müdahaleleri sağlayacak bir organizasyonun, bir yapının oluşturulması hayati de olabiliyor sizin verdiğiniz örnekten de anlaşılacağı üzere. Aslında galiba bu sorunun sebebi birazcık hani medyadaki görüntülerden, hani aklımızda kalan sınırdan geçen gruba aşı yapan bir sağlık ekibi görüntüleri var sürekli. Hemen çağırıyor yani bu konuşulduğunda.
Bu da kamplarda oluşturulan tabii ilk geçici barınma merkezlerinde oluşturulan sağlık hizmetinden kaynaklı diye anlıyorum son söylediğinizi. Ben yavaş yavaş artık son sorulara doğru geliyorum. Gördüğüm kadarıyla hani başka atlamış olabilirim, bakıyorum göremiyorum ama bir soru da şöyle gelmiş. Diyor ki geçen hafta Profesör Doktor Ateş Kara ile yapılan söyleşide Ateş Bey tarafından izolasyon sorunu yaşayan bireylerin KYK yurtlarına alındığı beyan edildi. Mülteciler de bu Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına alınıyor mu? İzolasyon uygulama şartlarını sağlayamayan kişilere önereceğiniz alternatifler var mı? Diye sorulmuş. Sorunun ismini burada göremediğim için zikredemedim ama teşekkür ederim soru için. Esasında önemli bir soru. Bu özellikle Nisan-Mayıs aylarında gündeme de geldi, bir öneriler de getirdik. Çünkü evet şimdi belki de benim slaytlarda atladığım, dillendirmediğim diğer önemli konu şudur. Sağlığımızı sadece sağlık hizmetlerine erişim şartları tabii ki etkilemiyor. Tamamen yaşam şartları, bu ekonomik, sosyal barınma şartları, temiz suya erişim şartları da çok temel ve birincil esasında. Keşke yani bu şartların birçoğu sağlansa da ve hastalanmasak ve hiç kimse hastalanmasa diyebiliriz. Şimdi mülteciler konusunda barınma şartlarını ele aldığımızda sayacak daha fazla kişinin beraber yaşadığı ortamlarda izolasyon neredeyse imkansız duruma geliyor. An itibariyle benim bildiğim şu anda yurtların kullanımı daha çok kişilerin yurt dışından gelme sürecinde esasında sağlanmıştı. Bu nedenle belki Mart'a döndüğümüzde Edirne'de sınıra giden mültecilerin Covid süreci başladıktan sonra şehirlere dağıtılmadan ya da belirli yere aktarılmadan önce de tekrardan bir yurtlara alınması gibi bir durum oldu 14 gün boyunca. Pozitif çıkanlara da bir tedavi uygulanması, yani semptomatik olan kişilere bir tedavi uygulanması da oldu. Şimdi şu an itibariyle bu kapsamda herhangi bir uygulamadan açıkçası haberdar değilim. Hani net bilgi vermek de istemiyorum. Çünkü gerçekten benim kendi bilgi şeyimin dışında kalıyor. Eğer devlet böyle bir şey başladıysa ama şu an itibariyle de mültecilerin bu konuda bir sorun yaşadığını hem yani bütün göçmenlerin çünkü izolasyon açısından tabii bu sadece o kısım da değil. Türkiye vatandaşları da belirli sorunlar yaşıyor. Özellikle evde belirli yaş grubuyla beraber aynen kalanlar varsa sorun ne yazık ki yaşanıyor. Ama şu anda böyle bir uygulama olduğuna dair benim bir haberim yok. Bu aslında önemli bir şey, hani araştırılıp uygulama varsa da uygulamanın sıkılaşması için dahil olmamız gereken önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle göçmen mülteci topluluklar kalabalık yaşadıkları için izolasyonda, yani kendi teşhis konulmuş veya teşhis konulmak üzere olunup tavsiye edilen kimselerin kendini izole etme koşulları zorlukla sağlanabiliyor bayağı veya sağlanamıyor. Bu yüzden önemli bir konu. Biz de bu konuyu araştırıp en kısa zamanda sizinle de paylaşmaya çalışırız diyelim. Deniz Hocam, aslında daha çok soru var ama gerçekten 2 saat oldu. Yani 4-5 dakika kaldı diyelim 2 saatin bitmesine. Ben çok teşekkür ederim kendi adıma. Pek çok şey öğrendik. Değerli katkılarınız da çok öğretici bu söyleşi için. Tekrar ve tekrar teşekkür ederim. Acil hizmetlerden kronik sağlık hizmetlerine, Türkiye ve dünyadan sağlık uygulamalarına, aşılama süreçlerine, pandemi süreçlerine, süreçte yaşanan boşluklara, önerilere kadar pek çok konuyu gözden geçirme imkanımız oldu sizinle beraber. Daha aslında konuşulacak çok konu var, konuşulacak, görüşülecek ama bunun için başka bir zaman belki tekrar bir söyleşi organize ederiz diyelim. Tekrar teşekkür ederim. Daha sonra teşekkür ederim davet için. Sağ olun. Bu yayını daha sonra tekrar izlemek isteyenler için yayının burada kayıtlı olarak kalacağını ve bundan sonraki söyleşilerle birlikte bu platformun bir video kütüphaneye dönüşeceğini tekrar etmek isterim. Göç söyleşilerinin 6.sına 3 Aralık 2020 tarihinde saat 15'te göç ve insan ticareti konusunu Sayın Doçent Doktor Eylem Ümit Asurcan ile konuşarak devam edeceğiz. Hepinizi bu canlı söyleşi için soru ve yorumlarınızla beklediğimizi hatırlatarak teşekkürlerimizle beraber Deniz Hanım'a veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kapandı değil mi? Ay. Allah'ım. Ses gidiyor mu diye bakıyorum da bir taraftan.
Ya ne kadar güzel bir insansınız. Sağ olun. Ses gidiyorsa da böyle gittim. Gerçekten herhalde gitmiyor. Evet, Gitmiyor değil mi? Ha. Kaan Bey. Sayın yönetmenim.